Handan Sultan'ın eli kapı koluna gitmedi. Gitmemek için bütün bedenini zorluyordu. Az önce yüzyıllardır ilk kez bir şehzade öldürülmek yerine bir kapının ardına kapatıldı. Kimse bunu tuhaf bulmadı. Herkes bunu 13 yaşındaki yeni padişahın saf bir merhameti sandı. Ama koridorda duran bu kadın aylardır hiç kimseye söylemediği bir şey biliyordu. Bu kapının kapanması bir kararın sonu değildi, başlangıcıydı. Arkasında devlet erkanından biri sesini alçaltarak fısıldadı. "Bunun bu kadar kolay olacağını mı sandınız sultanım?" Handan dönmedi, cevap vermedi. Yalnızca elini gitmek istediği yerden bir kez daha geri çekti. Çünkü asıl mücadele şimdi başlıyordu ve bunu kazanmak için hiç görünmemesi gerekiyordu. O gece kimse bilmiyordu. Bu kapıyı açık tutabilmek için bir kadının kendi oğluna karşı bile sessizce savaşması gerekecekti. Bu hikaye bir annenin oğluna hiç söylemediği bir kararı nasıl yaşattığının hikayesi. Eğer bu gece sana eşlik edecekse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bu hikayeyi dinlerken neredesin merak ediyorum. Hangi şehirde, hangi ülkede yaşıyorsun? Ve orada şu an saat kaç? Belki yorganının altındasın. Belki karanlık bir odada tek başınasın. Neredeysen bu gece sana eşlik etmekten mutluyum. Şimdi kafesin kapısının ilk kez kapandığı o geceye, taş koridorların arasına dönüyoruz. Kapı kapandı. Ses ağırdı. Tahtayla demirin birleştiği yerde uzun bir gıcırtıyla bitti. Sonra hiçbir şey duyulmadı. Handan Sultan koridorda durdu. Elini kapı koluna uzatmadı. Uzatmak istiyordu, biliyordu bunu. Bileğindeki gerginlik ona söylüyordu. Ama uzatmadı. Az önce Topkapı'nın taş duvarları arasında yüzyıllardır ilk kez farklı bir şey olmuştu. 13 yaşındaki oğlu Ahmet tahta çıktığı gece kardeşi Mustafa boğulmadı. Bir odaya kapatıldı. Herkes bunu bir çocuğun merhameti sandı. Handan sanmadı. Meşale ışığı koridorun taşına düşüyordu, titrek ve sarı. Duvarların soğukluğu, ince kaftanının altından bile hissediliyordu. Uzaktan, avludan bir ezan sesinin son heceleri geliyordu. Sarayın geri kalanı hala olağan bir gece yaşıyormuş gibi. İki görevli kapının iki yanında gözlerini yere indirmiş bekliyordu. Onlardan biri Handan'ın önünden geçerken çenesini hafifçe kaldırdı. Bakışı bir saniyeden uzun sürmedi. Ama Handan gördü. O bakış bir soruydu. "Sen mi istedin bunu sultanım?" Handan cevap vermedi. Cevap vermeyecekti. Ne bugün ne yarın. Çünkü bu sorunun cevabı kimsenin bilmediği aylara yayılmıştı. Öyle bir sabırla kurulmuştu ki artık kendisi bile nerede başladığını tam hatırlamıyordu. Yalnızca şunu hatırlıyordu. Her sessiz sözü, her yarım kalan cümlesi oğlunun bu geceye kendi kararıymış gibi gelmesi içindi. Arkasından bir ses geldi. Devlet erkanından biri, adı henüz Handan'ın zihninde yer etmemiş bir görevli öne çıktı. Eğildi, sonra doğruldu, sesini alçaltarak konuştu. "Emredersiniz sultanım." Durdu. Elleri önünde kavuşturduğu haliyle hafifçe titredi. Devam etti. Ama cümleyi bitiremedi. Handan döndü, ona baktı. Görevlinin gözlerinde korku değildi bu. Hesap vardı. Yeni düzenin ne kadar süreceğini ölçen bir hesap. "Ama ne?" dedi Handan. Sesi yükselmedi. Görevli bir adım geriledi. "Hiç sultanım, yalnızca eskiden bu böyle olmazdı." "Biliyorum," dedi Handan, sesi hala sakin. "Eskiden böyle olmazdı." Bu kadarı yetti. Görevli eğildi, geri çekildi, koridorun ucunda kayboldu. Ama sözleri geride kaldı. Taş duvarların arasında asılı kaldı. Bir uyarı gibi, bir tehdit gibi değil ama ikisine de yakın bir şey gibi. Handan yeniden kapıya döndü. İçeride artık bir mahkum gibi yaşayacak bir çocuk vardı. Kendi çocuğu değildi ama fark etmiyordu. Bir anne olmanın yalnızca doğurduğun çocuğa değil, koruyabildiğin her çocuğa borç yaratacağını çoktan öğrenmişti. Eli yine kalktı.
Parmakları havada, kapı koluna bir karış kala durdu. Girmedi. Girmemesi gerektiğini biliyordu. Bu gece bu kapıdan içeri girecek olan tek kişi nöbetçi olmalıydı. Valide Sultan değil. Çünkü Valide Sultan'ın orada olması bu kararın hala tartışmaya açık olduğunu gösterirdi. Oysa Handan'ın istediği bu kararın artık tartışılmaz hale gelmesiydi. Elini indirdi, avcunu kaftanının kumaşına bastırdı. Sıcaklığı orada aradı, kapının soğuk demirinde değil. Sarayın diğer ucunda, Divan-ı Hümayun'un kapalı kapıları ardında bu gece başka bir şey daha konuşuluyordu. Handan bunu henüz bilmiyordu. Yalnızca hissetti. Havadaki değişimi, sesin tonundaki farkı, gözlerin ona bakış biçimindeki yeni dikkati. 13 yaşında bir oğlu tahta çıkmıştı ve bu gece o oğlunun attığı ilk adım sarayın 100 yıllık bir alışkanlığını kırmıştı. Bunun bedeli olacaktı. Handan bunu biliyordu. Tıpkı nefes almayı bildiği gibi kesin bir bilgiydi bu. Ama bedelin ne zaman, kimden ve nasıl isteneceğini henüz bilmiyordu. Uzaktaki bir odadan çok hafif bir ut sesi geldi. Biri belki uykusuna getiremeyen bir cariye gecenin bu saatinde sessizce çalıyordu. Melodi birkaç nota sonra kesildi. Sanki çalan kişi de kendi sesinin bu geceye uygun olmadığını fark etmiş gibi. Handan bu yarım kalan melodiyi dinledi ve bir an için sarayın da tıpkı kendisi gibi tam olarak ne hissedeceğini bilemediğini düşündü. Uzakta, haremin derinliklerinden bir bebeğin ağlaması duyuldu, kısa kesildi. Belki bir dadı onu susturmuştu, belki uykuya dalmıştı. Handan bu sesi duyunca bir an için kendi çocukluğunun anılarını değil, Ahmet'in bebekken çıkardığı sesleri hatırladı. O zaman da böyle mi ağlıyordu, hatırlamıyordu. Artık. Zaman bazı şeyleri alıyordu, bazılarını bırakıyordu. Hangisinin hangi olduğunu seçme hakkı kimseye verilmiyordu. Ayakkabılarının altında taşın pürüzlü dokusunu hissetti. Koridor boyunca yürürken her adımda bu doku bileğine kadar yansıyordu. Kaftanının eteği taşa sürtündü, hafif bir hışırtı çıkardı. Tek sesti bu artık koridorda. Meşalelerin cızırtısı dışında. Meşale sönmeye başladı. Görevliler yerlerinde kaldı. Kapı hala kapalıydı. Koridor hala sessizdi. Handan son bir kez baktı kapıya. Sonra adımlarını hiç hızlandırmadan geldiği yöne döndü. Arkasında koridorun karanlığında ilk fısıltı başladı bile. İki görevli, Handan'ın sesi duyamayacağı kadar uzaklaştığını sandıkları anda birbirlerine eğildiler. Adı henüz telaffuz edilmemiş bir isim geçti aralarında. Sarayın en eski ve en sert makamlarından birine ait bir isim. Handan bu ismi duymadı ama gölgesini gördü. İki görevlinin omuzlarının aniden dikleşmesinde, seslerinin daha da alçalmasında. O gece kimse ona bir şey söylemedi. Ama sabaha kadar sarayın taş koridorlarında yeni padişahın merhametli kararı hakkında bambaşka bir söylenti dolaşacaktı. Sabah Handan'ın dairesine bir haber geldi. Getiren kişi soluk soluğaydı ama sesini hala kontrol ediyordu. "Gazanfer Ağa," dedi başka hiçbir şey söylemeden. Handan elini masaya koydu, sonra çekti. Bir anlığına orada duran hiçbir şeye ihtiyacı yokmuş gibi davrandı. Oysa tam o an bir şeye tutunmak istiyordu. Gazanfer Ağa, geçen padişahın en güçlü adamlarından biriydi. Yıllarca Darüssaade ağalığı yapmış, sarayın içindeki her ağın bir ucunu elinde tutmuş bir adamdı. Cülüs'ten bir gün sonra idam edilmişti. Handan haberi ilk duyduğunda bir adım geri attı. Sonra kendini toparladı, dik durdu yeniden. "Ne zaman?" diye sordu Handan. "Bu sabah sultanım." Sessizce. Sessizce. Bu kelime Handan'ın kulağında asılı kaldı. Yeni düzen gürültü çıkarmadan işini görüyordu. Handan pencereye yürüdü. Dışarıda sarayın avlusu her zamanki gibi işliyordu. Su taşıyanlar, koşuşturan hizmetliler, uzaktan gelen bir çekit sesi. Hiçbir şey değişmemiş gibi görünüyordu. Ama bir adam artık yoktu. Parmakları pencerenin ahşap çerçevesine değdi, sonra çekildi. Elinin titremesini istemiyordu.
kimse görmese bile istemiyordu. Gazanfer'in ölümü bir intikam değildi, biliyordu bunu. Bir temizlikti. Eski padişahın adamları yeni padişahın güvenliği için birer birer tasfiye ediliyordu. Bu sarayın en eski kuralıydı. Yeni düzen, eskisinin izlerini silerek başlar. Ama bu kez bir istisna vardı. Mustafa yaşıyordu. Handan bunun ne kadar kırılgan bir istisna olduğunu birden çok net bir şekilde anladı. Eğer sistem bu kadar hızlı ve bu kadar sessiz bir şekilde bir adamı ortadan kaldırabiliyorsa, bir çocuğu da kaldırabilirdi. Kafesin kapısı kapanmıştı ama bu, o kapının bir daha hiç açılmayacağı anlamına gelmiyordu. "Yeni ağa kim olacak?" diye sordu sesini olabildiğince düz tutarak. Haberci duraksadı. "Henüz belli değil sultanım. Birkaç isim konuşuluyor." "Kimler?" "Bilal Ağa'nın adı geçiyor. Hazine Ketü Dağlığı'ndan geliyor. Sessiz bir adam." "Başka?" "Bir de eski bir muhafız komutanı var sultanım. Ama onun adı Kara Davut Paşa'nın çevresinden geliyor." Bu son cümle Handan'ın zihninde küçük bir uyarı çanı çaldı. Eğer yeni ağa Kara Davut'un bir adamı olursa, kafesin en yakın koruyucusu aslında en büyük tehlike olabilirdi. Sessiz bir adam. Handan bu tarifi zihnine kaydetti. Sarayda sessizlik bazen dürüstlük, bazen de en tehlikeli maskeydi. Haberci gitmek için izin istedi. Handan başıyla onayladı. Sonra tek başına kaldı. Odanın içinde birkaç adım attı. Nefes alışı, kendine bile itiraf etmeyeceği kadar hızlıydı. Elini göğsüne götürdü. Orada bir süre tuttu. Gazanfer'in idamı bir mesajdı. Ama kime? Belki kimseye değildi. Belki sadece bir hesabın kapanmasıydı. Bir devrin başka bir devri temizlemesiydi. Ama Handan, sarayda hiçbir şeyin sadece olmadığını çok iyi biliyordu. Her hareket bir başkasına işaret ediyordu. Dışarıda bir kesme taşın üzerinde bir serçe kondu. Birkaç kez etrafına baktı, sonra uçtu gitti. Handan bu küçük, önemsiz hareketi izlerken kendi hayatının da bu kadar kırılgan ve bu kadar hızlı değişebileceğini düşündü. Bir gün buradaydı, ertesi gün gitmiş olabilirdi. Tıpkı Gazanfer gibi. Eğer Gazanfer bu kadar kolay gidebiliyorsa, kafesin arkasındaki çocuk için kim konuşacaktı? Kim gerektiğinde bu haksızlık diyebilecekti? Kimse. Kimse demeyecekti. Çünkü kimsenin buna cesareti yoktu. Yalnızca Handan'ın vardı ve onun bile sesini yükseltmeye hakkı yoktu. Bir valide sultanın gücü, oğlunun gücünden geliyordu. Oğlu 13 yaşındaydı ve henüz kendi gücünün sınırlarını bile bilmiyordu. Handan odanın köşesindeki küçük seccadeye baktı. Orada oturup düşünmek istedi ama oturmadı. Otursaydı bunun bir teslimiyet olduğunu hissedecekti. Ayakta kalmak, hala bir şey yapabileceğine dair kendine verdiği tek işaretti. Dışarıda sarayın günlük telaşı sürüyordu. Ama Handan artık biliyordu. Bu telaşın altında sessiz bir tasfiye devam ediyordu. Ve bu tasfiyenin sınırlarını kimin belirleyeceği henüz netleşmemişti. Handan odanın ortasında dururken elindeki ipek mendili fark etmeden büküyordu. Parmakları kumaşı sıkı sıkı sarmış, sonra gevşetmiş, sonra yeniden sarmıştı. Bu küçük hareket, içindeki gerginliğin dışa vuran tek işaretiydi. Yüzü hala sakin, hala ölçülüydü. Bir hizmetçi kahve getirdi. Fincanı masaya bıraktı, eğildi, çıktı. Handan fincana dokunmadı. Buharı yükselip dağılırken izledi yalnızca. Kendi düşüncelerinin de aynı buhar gibi dağılıp toplandığını hissederek. Bir görevli kapıda belirdi. Yeni ağanın atanma töreninin öğleden sonra yapılacağını bildirdi. Handan başını salladı. Ama zihninde tek bir soru dönüp duruyordu. Bu yeni ağa, kafesin bekçisi mi olacaktı? Yoksa onun bir parçası mı? Öğleden sonra haremin dış avlusunda güneş alçalmaya başlamıştı. Bilal Ağa, yeni Darüssade ağası olarak ilk kez Handan'ın huzuruna çıktı. Eğildi, uzun süre eğik kaldı. Kalktığında yüzünde ne bir gurur ne bir korku vardı. Yalnızca dikkat vardı. "Sultanım,"
dedi sesi ölçülü. Göreve layık olmaya çalışacağım. Handan onu bir süre süzdü. Göreve layık olmak, dedi sonunda. Birçok şey anlama gelebilir ağa efendi. Gazanfer ağa da göreve layıktı. Bilal ağanın çenesi bir anlığına gerildi ama sesi bozulmadı. Gazanfer ağanım kaderi bana bir ders oldu sultanım. Nasıl bir ders? Güç sahibini korumaz. Sadakat korur. Handan bu cevabı beğendi ama beğenmesi onu güvenmeye ikna etmedi. Sarayda doğru cevabı bilmek başka, o cevaba göre yaşamak başkaydı. Kimin sadakati? Diye sordu Handan. Sesi hala düz. Bilal ağa bu soruyu beklemiyordu belli ki. Bir an duraksadı. Sonra dikkatli bir cevap verdi. Padişahımın sadakati sultanım ve onu koruyan herkesin. Bilal ağanın sesi bu cevabı verirken hafifçe değişti. Sanki kendi kendine de bir söz veriyormuş gibi. Elleri önünde kavuşturduğu haliyle hareketsiz kaldı. Ama gözleri Handan'ın yüzünü dikkatle izliyordu. Her tepkiyi ölçmeye çalışırcasına. Bu örtük bir kabuldü. Handan doğrudan bir emir vermeden sınırları çizmişti. Mustafa'yı korumak, Ahmet'i korumakla aynı şeydi. Çünkü Ahmet'in adının üzerine bir kardeş katli lekesi düşmemesi gerekiyordu. Bilal ağa bu mesajı almıştı mı, yoksa yalnızca güvenli bir cevap mı vermişti? Handan henüz bilmiyordu. Kafesin durumunu bana günlük bildireceksin, dedi Handan. Bu bir emirdi ama sesi bir rica kadar yumuşaktı. Doğrudan bana, başka hiç kimseye değil. Bilal ağanın gözlerinde bir tereddüt belirdi. Çok kısa sürdü, sonra kayboldu. Emredersiniz sultanım. Eğildi, geri çekildi. Handan avluda tek başına kaldı birkaç dakika. Sonra köşedeki bir hareket dikkatini çekti. Genç bir cariye, elinde boş bir tepsiyle avlunun kenarında bekliyordu. Gitmeye de kalmaya da cesaret edemiyor gibiydi. "Sen kimsin?" diye sordu Handan. Cariye eğildi hızla. "Servi sultanım, Şehzade Mustafa'nın bakımından sorumluyum." Bu isim Handan'ın dikkatini anında topladı. "Onunla mı geliyorsun?" "Evet sultanım, yemeğini, giysisini, ne isterse." Handan bir adım yaklaştı. Selvi'nin gözlerinde bir şey vardı, söylemek isteyip söyleyemediği bir şey. "Nasıl?" diye sordu Handan sesini yumuşatarak. "Nasıl biri o?" Selvi'nin dudakları aralandı. Bir kelime çıkacak gibi oldu, sonra geri çekildi. Gözleri bir an Handan'ın omzunun arkasındaki boş noktaya kaydı. Sanki orada söylemeye cesaret edemediği bir cevap asılıymış gibi. "İyidir sultanım," dedi sonunda ama sesi bu cümleye inanmıyordu. Handan bunu fark etti ama üstelemedi. Şimdilik değil. Selvi'nin elleri tuttuğu boş tepsinin kenarında beyazlaşmıştı. Parmakları gergin bir şekilde tahtayı kavramıştı. Handan bu gerginliği görünce sesini biraz daha yumuşattı. Neredeyse bir teselli sunar gibi. "Sana bir şey soracağım zaman doğru cevap vereceksin," dedi. "Bana yalan söylemeyeceksin. Korkma." Servi başını salladı ama gözlerindeki tereddüt geçmedi. Uzakta avlunun diğer ucunda birkaç genç cariye kumaş katlıyordu. Kahkahaları hafifçe rüzgarla taşınıyordu. Sarayın günlük hayatı Handan'ın içindeki fırtınadan habersiz, kendi ritminde devam ediyordu. Bu tezat Handan'a garip bir yalnızlık hissettirdi. Herkes kendi küçük dünyasında yaşarken o sarayın en büyük yükünü tek başına taşıyordu. Handan avludan ayrılırken elinde 2 iplik olduğunu hissetti. İkisi de henüz test edilmemişti. Biri bir ağa, gücü ve hesabı olan bir adam. Diğeri bir cariye, korkusu ve sadakati henüz belirsiz bir kız. İkisinden birine güvenmesi gerekecekti. Belki ikisine de. Ama sarayda güven verilen bir şey değildi. Kazanılan, sonra da sürekli sınanan bir şeydi. Avludan ayrılmadan önce Handan bir kez daha Servi Kalfa'ya baktı. Kız hala oradaydı. Elindeki boş tepsiyi göğsüne bastırmış, gitmeye cesaret edemiyordu. Handan ona hafifçe başını salladı, bir izin işareti gibi. Servi eğildi, hızla uzaklaştı. Adımları neredeyse koşar gibiydi.
Akşam olurken uzaktan Kara Davut, paşanın adının Bilal Ağa'nın atanmasına itiraz eden bir çevrede anıldığını duydu. Ayrıntı yoktu, yalnızca bir isim ve bir hoşnutsuzluk. Ama Handan artık biliyordu. Sarayda hiçbir atama, hiç kimsenin gözünden kaçmıyordu. Gece yarısına yakın Servi Kalfa Handan'ın dairesine sessizce girdi. Yüzü soluktu. "Sultanım," dedi, sesi titriyordu. "Bir şey oldu." Handan ayağa kalktı. "Anlat." "Mustafa'nın yemeğinde bir şey vardı. İçmeden önce fark ettim. Renk yanmıştı." Handan'ın içinde bir şey sıkıştı ama yüzü değişmedi. "Kim getirdi bu yemeği?" "Yeni bir görevli. Bugün başladı." Servi elindeki boş kaseyi sıkıca tutuyordu. Parmakları beyazlaşmıştı. Bu iki cümle arasında Handan'ın zihninde bütün olası sonuçlar sıralandı. Bir kaza olabilirdi ya da olmayabilirdi. Servi'nin nefesi hızlıydı, korkuyla. Gözleri Handan'ın yüzündeki her değişime izliyordu. Bir işaret, bir yön arar gibi. Ama şu an önemli olan bu değildi. Önemli olan bu olayın nasıl ele alınacağıydı. Eğer resmi bir soruşturma açılırsa kafesin güvenli olmadığı ortaya çıkardı. Ve bu, Kara Davut Paşa gibi isimlere tam istedikleri fırsatı verirdi. Kafes güvenli değil, öyleyse eski yöntem daha güvenliydi. Mumun ışığı Serbi'nin gergin yüzünü aydınlatıyordu. Kızın elleri hala titriyordu. Eteğinin kumaşını sıkıca kavramıştı. Handan bu titremeyi görünce kendi kararsızlığının izleyicisi olamayacağını anladı. Birinin sakin kalması gerekiyordu ve bu kişi kendisi olmalıydı. Handan'ın kararı aklına gelmeden önce bedeninde belirdi. Omuzları düzeldi. Çenesi sıkıştı. "Bu görevliyi kimse görmeden uzaklaştıracaksın," dedi. Sesi sakin ama kesindi. "Bu geceden itibaren o kafeste görev yapmayacak. Kimseye bir açıklama vermeyeceksin." Servi'nin gözleri büyüdü. "Ya soruşturma?" "Soruşturma olmayacak." "Ama sultanım, ya bu bir kaza değilse?" "O zaman bile," dedi Handan, "bunu bilmemiz yeter. Başkalarının bilmesine gerek yok." Odanın içindeki mum o an hafifçe titredi. Alevi bir yana yattı, sonra doğruldu. Bu cümleyi söylerken Handan kendi sesinin ne kadar yabancı geldiğini fark etti. Bu iyi bir kararın sesi değildi ama doğru bir kararın sesiydi, en azından şimdilik. Selvi bir süre kıpırdamadı, sonra başını eğdi. "Emredersiniz sultanım." Gitmeden önce durdu. "Peki ben ne yapacağım? Görevliyi ben mi uzaklaştıracağım?" "Hayır," dedi Handan. "Bilal Ağa yapacak. Sen yalnızca bana geldin. Kimseye başka bir şey söylemedin. Anlaşıldı mı?" "Anlaşıldı sultanım." Serve gitmeden önce bir an tereddüt etti. Sonra sordu. "Sultanım, korkuyor musunuz?" Handan bu soruya şaşırdı. Kimse ona daha önce bu kadar doğrudan sormamıştı. "Evet," dedi dürüstçe. "Ama korku bir şeyi yapmamak için bir sebep değildir Serve. Bazen tam tersine en doğru sebeptir." Serve çıktığında Handan pencereye yürüdü. Dışarıda gece derindi. Sarayın çoğu ışığı sönmüştü. Bilal Ağa'yı çağırtacaktı birazdan. Ona ilk kez açık, geri dönüşü olmayan bir emir verecekti. Bu Handan'ın attığı ilk gerçek adımdı. Şimdiye kadar her şey örtüktü, dolaylıydı, bir soru biçimindeydi. Ama bu artık öyle değildi. Bir kanıtı ve muhtemelen suçlu bir adamı resmi hiçbir kayda geçirmeden ortadan kaldıracaktı. Eğer bu bir gün ortaya çıkarsa, Handan artık masum bir gözlemci değildi. Suç ortağıydı. Kimin suçuna henüz tam olarak bilmese de. Ama başka seçeneği yoktu. Ya bu riski göze alacaktı ya da kafesin ilk günden itibaren güvensiz olduğunu, kimsenin engelleyemediği bir tehlikeyle çevrili olduğunu kabul edecekti. İkincisi, Kara Davud'un elini güçlendirmekten başka bir işe yaramazdı. Bilal Ağa geldiğinde Handan'ın emri kısaydı. Görevlinin adı, hangi köyden geldiği, nereye gönderileceği hiçbiri kayıt altına alınmayacaktı. Yalnızca gidecekti, sessizce. Bu geceden önce hiç var olmamış gibi. Bilal Ağa'nın yüzünde bir tereddüt belirmedi bu kez. Yalnızca eğildi. "Emredersiniz sultanım." Çıkmadan önce bir an durdu. Gözleri Handan'ınkilerle buluştu.
"Sultanım," dedi sesi bu kez farklı bir tonda. "Bu görevi yerine getireceğim. Ama bilmenizi isterim. Bunu yalnızca emrettiğiniz için değil, doğru olduğuna inandığım için yapıyorum." Handan bu cümlenin ne kadarının gerçek olduğunu bilemedi ama başını salladı, teşekkür eder gibi. Görevli o gece sarayı terk etti. Handan kapının kapanış sesini uzaktan duydu. B1'deki o başka kapının sesine benziyordu. Ama bu kez kapanan şey bir çocuğun hayatı değil, bir tehlikenin izleriydi. Handan yatağına uzandığında uyuyamadı. Elleri ilk kez kendi kararının ağırlığını taşıyordu. İyi bir şey yapmıştı, buna inanıyordu. Ama iyi bir şeyin bu kadar karanlık bir yoldan geçmesi gerektiğini hiç bilmiyordu. Sabaha karşı kısa bir süre için gözlerini kapattı ama uyku gelmedi. Odanın tavanındaki ahşap kirişleri saydı. 1, 2, 3. Çocukluğunda öğrendiği uykusuzlukla baş etme yöntemiydi bu. Hiç işe yaramamıştı o zaman da, şimdi de yaramıyordu. Elini göğsüne koydu, kalp atışlarını hissetmeye çalıştı. Hala hızlıydı, hala bir kararın ağırlığını taşıyordu. Görevli sarayın dış kapısından çıkarken muhafızlardan birine kısa bir şeyler söyledi. Sesi duyulmayacak kadar alçaktı. Muhafız yalnızca başını salladı, ilgisiz görünerek. Ama gözleri adamın gidişini uzun süre takip etti. Uzaklaştırılan görevli kapıdan çıkarken arkasına bir kez baktı. Bu bakış kimseye ulaşmadı ama sarayın gölgeleri arasında bir yerde kaydedildi. İleride başka bir ağzın onu hatırlayacağı bir ana kadar. Hikaye burada kısa bir soluklanıyor. Eğer bu gece Handan Sultan'ın hikayesi sana eşlik ediyorsa, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Şimdi devam ediyoruz. Çünkü sarayın öbür ucunda bu kararı hiç onaylamayan bir ses uyanmak üzere. Divan salonu kalabalıktı. Handan orada değildi. Olamazdı. Perdenin ardındaki küçük pencereden izliyordu. Tıpkı kendisinden önceki kadınların yaptığı gibi. Kara Davut Paşa ortada duruyordu. İri yapılı değildi ama sesi odayı dolduruyordu. Her kelimeyi tartılmış bir ağırlıkla söylüyordu. "Devletin güvenliği," dedi. "Gelenekle şakaya gelmez." Kimse ona doğrudan itiraz etmedi. Odadaki sessizlik Handan'ın perde arkasından bile hissedebildiği bir sessizlikti. Korkuyla saygı arasında bir yer. Divan üyelerinin çoğu gözlerini yere indirmiş, ellerini önlerinde kavuşturmuş, kimse ilk hareketi yapmak istemiyordu. "Bu saray," diye sürdürdü Kara Davut, "100 yıldır aynı kuralla ayakta kaldı. Yeni bir yol denemek cesaret değildir, tehlikedir." Sesindeki kesinlik salondaki birkaç kişinin başını hafifçe sallamasına yetti. Bazıları onaylıyordu, bazıları yalnızca çatışmadan kaçınmak için susuyordu. Kara Davut bu sessiz onayı fark etti ve bir adım daha attı, salonun ortasına doğru. Adımları ağır, hesaplı, her biri bir güç gösterisiydi. Adı geçmiyordu Handan'ın. Ama gözleri konuşurken bir kez perdenin olduğu yöne kaydı. Yalnızca bir kez. Sonra geri döndü. Handan nefesini tuttu. Bu adam biliyordu ya da en azından şüpheleniyordu. "Şehzadenin hayatta kalması," dedi Kara Davut, sesini biraz daha alçaltarak. "Bugün bir merhamet gibi görünebilir. Ama yarın bu sarayın en büyük zaafı olabilir." Divandaki hiç kimse cevap vermedi. Genç padişah henüz bu toplantıya katılmıyordu. Kararlar onun adına, onun bilgisi dahilinde ama onun doğrudan katılımı olmadan alınıyordu bu erken günlerde. Kara Davut son cümlesini söylemeden önce bir kez daha durdu. Sonra kimseye değil ama herkese söylercesine, "Geleneğin gözden geçirilmesini talep ediyorum." Bu bir tehditti ama açık bir tehdit değildi. Örtük, resmi, geri çevrilmesi zor bir dille söylenmişti. Handan perde arkasından ayrıldı. Sessizce, kimsenin fark etmeyeceği bir hızda. Kumaşın hafif hışırtısı bile adımlarının dikkatli sessizliğinde kayboldu. Harem koridorunda Ferahnaz Kahya kadın onu bekliyordu. Yaşı Handan'dan büyüktü. Sarayda yıllarca hizmet etmişti. Bilgeliği kadar temkinliliğiyle de tanınırdı. "Duydunuz mu?" diye sordu Ferahnaz, sesi alçak. "Duydum." "Sultanım," dedi Ferahnaz, bir adım yaklaşarak. "İzin verirseniz bir şey söyleyeceğim. Bu adam tehlikeli. Ona karşı açıkça durmayın. Şimdi değil." Handan ona baktı. "Ne zaman?" Ferahnaz'ın gözlerinde bir tereddüt vardı. "Belki hiç."
Belki bu savaş kazanılamaz sultanım. Bu sözler Handan'ın içinde bir şey kırdı ama yüzüne yansımasına izin vermedi. Sen böyle mi düşünüyorsun? Ben, dedi Ferahnaz, hayatta kalmayı düşünüyorum. Bazen ikisi aynı şey olmuyor. Sesi bu cümleyi söylerken hafifçe kısıldı. Sanki kendi geçmişinden bir anıyı bastırıyormuş gibi. Gözleri bir an koridorun ucuna kaydı, boşluğa. Sonra yeniden Handan'a döndü. Yeniden o tanıdık, temkinli ifadeye büründü. Handan cevap vermedi. Yalnızca başını salladı. Ferahnaz'ın yanından geçti. Adımları hafif ama kararlıydı. Taş zeminde neredeyse sessiz. Ama o gece odasına döndüğünde Ferahnaz'ın sözleri zihninde tekrar etti. Bu kadın kendisiyle aynı tehlikeyi görüyordu ama farklı bir yol seçiyordu. Handan artık düşmanının yüzünü ve sesini tanıyordu. Bu onu hem tedirgin ediyordu hem de tuhaf bir şekilde rahatlatıyordu. En azından artık kiminle mücadele ettiğini biliyordu. Perde arkasından çıkarken kumaşın soğuk dokusu parmaklarının ucuna değdi bir an. Sonra geride kaldı. Divan salonunun kapısından geçerken içeride hala süren mırıltıları duydu. Kimin ne söylediğini artık ayırt edemiyordu. Yalnızca sesin tonundaki gerginliği. Adımlarını hızlandırmadı. Sarayda hızlı yürümek telaş demekti. Telaşsa zayıflık. Odasına döndüğünde hizmetkarlarından biri üzerindeki ağır kaftanı almak için yaklaştı. Handan elini kaldırıp durdurdu. Kumaşın omuzlarındaki ağırlığını hala hissetmek istiyordu. Sanki o ağırlık az önce izlediği sahnenin gerçekliğini kanıtlıyormuş gibi. Öd ağacı kokusu odaya sinmişti. Mangaldan yükselen ince bir duman şeridiyle. Parmaklarını masanın kenarına, soğuk ahşaba bastırdı. Orada bir süre öylece durdu. Yatağa uzanmadan önce pencereye gitti. Sarayın karanlığına baktı. Bir yerde kafesin ardında bir çocuk uyuyordu belki ya da uyuyamıyordu. Handan bunu bilmiyordu henüz ama biliyordu ki o çocuğun hayatta kalması artık yalnızca bir dua meselesi değildi. Bir savaş meselesiydi ve savaşın ilk cephesi az önce açılmıştı. Ertesi gün Handan küçük bir talepte bulundu. Mustafa'nın kaldığı odaya biraz daha hava girmesi, yemeğinin daha düzenli gelmesi. Küçük bir şeydi, neredeyse hiçbir şeydi. Cevap öğleden sonra geldi. Bilal Ağa getirdi. "Sultanım," dedi eğilerek. "Talebiniz kısmen kabul görmedi." "Kısmen mi?" "Yemek düzeni değişecek. Ama pencere konusunda güvenlik gerekçesiyle bir değişiklik yapılamayacağı söylendi." Handan'ın çenesi sıkıştı. "Kimin kararıyla?" Bilal Ağa bir an duraksadı. Sonra belki gerekenden biraz fazla bir hevesle cevap verdi. "Ben de sordum sultanım, ısrarla sordum. Ama üst makam bu konuda hassas davranıyor." Handan ona baktı uzun bir süre. Bilal Ağa'nın gözlerinde bir parlaklık vardı. Görevini yerine getirmiş olmanın verdiği bir memnuniyet, belki de biraz fazlası. "Teşekkür ederim," dedi Handan sonunda. "Elinden geleni yaptığını biliyorum." Bilal Ağa eğildi, gülümsedi. Bu gülümseme Handan'ın beklediğinden bir tık fazla genişti. "Sultanımın hoşnutluğu benim için her şeyden değerli," dedi. Sesi neredeyse şarkı söyler gibi bir tonda. "Bu görevde kalabilmek için elimden geleni yapacağım, her zaman." Bu son cümle Handan'ın kulağında biraz fazla vurgulu çınladı. Bu görevde kalabilmek için ifadesi sadakatten çok bir hesaba işaret ediyordu. Ama Handan şimdilik bu düşünceyi yüzüne yansıtmadı. Ağa çıktıktan sonra Handan odada tek başına kaldı. Küçük bir yenilgiydi bu ama ilk yenilgisiydi. Şimdiye kadar her şeyi kontrol edebileceğine dair örtük bir güveni vardı. Bu güven şimdi ilk çatlağını almıştı. Öğleden sonra Ferahnaz yine ziyarete geldi. Handan'a talep sonucunu duyduğunu söyledi. "Şaşırmadım," dedi Ferahnaz. Sesinde tuhaf bir sakinlik vardı. Ellerini önünde kavuşturmuş, gözlerini Handan'ın yüzünden ayırmadan konuşuyordu. "Neden şaşırmadın?" "Çünkü onlar da bekliyordu sultanım. Sizin bir şey isteyeceğinizi ve reddedebileceklerini göstermek istediler." Bu Handan'ın düşünmediği bir açıydı. Belki de talep bir sınav olarak görülmüştü. Kimin gerçekte kontrolü elinde tuttuğunu test eden bir sınav. Ferahnaz elindeki dikişi bir kenara bıraktı. Handan'a doğru bir adım daha yaklaştı. Sesini daha da alçalttı.
neredeyse fısıltı seviyesine indirdi. Sarayda hiçbir şey tesadüf değildir sultanım. Bunu asla unutmayın. Sen bunu nereden biliyorsun? Diye sordu Handan. Ferahnaz omuz silkti ama gözlerindeki dikkat bu hareketle çelişiyordu. Sarayda çok uzun zamandır yaşıyorum sultanım. Bazı şeyleri koklayarak anlarım. Handan bu cevaba inanmadı tam olarak ama üstelemedi. Peki bana ne önerirsin? Diye sordu merakını gizlemeden. Ferahnaz bir süre düşündü. Sonra dikkatle bir cevap verdi. Küçük şeyler isteyin sultanım. Büyük şeyler değil. Küçük bir talep reddedilirse kimse bunu bir savaş olarak görmez. Ama büyük bir talep reddedilirse herkes bunu bir meydan okuma olarak görür. Bu tavsiye Handan'ın zihninde bir yere kaydedildi. Belki de doğru bir tavsiyeydi. Belki de Ferahnaz'ın kendi temkinli doğasının bir yansımasıydı yalnızca. Gece yalnız kalınca Handan gücünün sınırlarını yeniden değerlendirdi. Bir valide sultan olarak elinde saray içi bir nüfuz vardı. Ama bu nüfuz sonsuz değildi. Her isteği kabul görmeyecekti. Her hamlesi karşılık bulmayacaktı. Ve Bilal Ağa'nın o fazla hevesli tavrı Handan'ın zihninde küçük bir işaret bırakmıştı. Belki hiçbir şey değildi. Belki de bir adamın yeni görevinde kendini kanıtlama çabasıydı. Ya da belki Gazanfer'in düşüşünden sonra herkesin öğrendiği bir dersin yansımasıydı. Sadakat göstermek, hayatta kalmanın en güvenli yoluydu. Ve bazen bu sadakatin gösterilme biçimi, gerçek bağlılıktan çok bir hayatta kalma stratejisine benziyordu. Ferahnaz'ın odadan çıkışını izlerken, Handan'ın gözü bir an kadının elindeki ufak tespihe takıldı. Taneler kadının parmakları arasında sessizce dönüyordu, konuşurken bile durmadan. Bu, Handan'ın sarayda öğrendiği bir başka şeydi. Bazı insanların elleri, ağızlarının söylemediğini söylerdi. Handan bu düşünceyi bir kenara koydu şimdilik. Ama unutmadı. Sabah olduğunda kahvaltı sofrasına oturmadan önce elindeki küçük talep kağıdını yeniden okudu. Üzerinde kendi el yazısıyla yazılmış birkaç satır vardı. Artık anlamsız kalmış birkaç satır. Kağıdı kaklamadı, yırtmadı. Yalnızca bir kenara, gözünün önünde kalacak bir yere koydu. Kendine bir hatırlatma bırakmak istiyordu. Küçük bir yenilgi bile unutulmaya bırakılırsa büyür. Sabah resmi bir belge Handan'ın önüne kondu. Getiren görevlinin elleri hafifçe titriyordu. Bu sözlü bir fısıltı değildi artık. Yazılı bir talepti. Handan belgeyi aldı. Mühür Kara Davut Paşa'nındı. Talep açıktı. Kafesin güvenlik koşullarının sertleştirilmesi. Daha az ziyaretçi, daha sıkı gözetim, daha az özgürlük. Her ne kadar zaten neredeyse hiç özgürlük yoksa da, "Kim getirdi bunu?" diye sordu Handan. Sesi sertti. Görevli belgeyi elinden bırakır bırakmaz bir adım geriledi. Sanki kendisi de bu belgenin taşıdığı tehlikeden kaçınmak istiyormuş gibi. "Divan katibi sultanım, resmi kanaldan geldi." Resmi kanaldan. Bu artık fısıltıların ötesine geçildiği anlamına geliyordu. Kara Davut, örtük baskıdan açık ve kayıtlı bir talebe geçmişti. Handan belgeyi masaya bıraktı, elini üzerinde bir süre tuttu. Parmakları kağıdın kenarını sıkıca kavradı. "Bu talebe kim onay verecek?" diye sordu. "Şimdilik kimse sultanım ama böyle talepler genellikle hızlı işler." Handan ayağa kalktı. Odada birkaç adım attı. Sonra durdu, elini masanın kenarına dayadı. Ahşabın soğukluğunu avucunda hissederek. Bu talebin arkasında bir mantık vardı, kabul etmek gerekiyordu. Eğer kafes daha sıkı hale getirilirse, herhangi bir kaçış ya da müdahale girişimi engellenmiş olurdu. Ama Handan biliyordu ki bu yalnızca güvenlik meselesi değildi. Bu, Mustafa'nın hayatını yavaş yavaş resmi kayıtlar aracılığıyla daraltmanın bir yoluydu. Bugün pencere, yarın ziyaretçi sayısı, sonra belki yemek, sonra belki her şey. Handan belgeyi bir kez daha eline aldı. Satırları hızla gözden geçirdi. Her kelime dikkatle seçilmiş, geri çevrilmesi zor bir dille yazılmıştı. "Bu talebi geciktirebilir miyiz?" diye sordu Handan sesini kontrol ederek. Görevli tereddüt etti. "Bilmiyorum sultanım, bu tür şeyler benim yetkimde değil." Handan belgeyi elinde sıkıca tutarak kısa bir süre pencereden dışarı baktı. Gökyüzü kurşuni bir renk almıştı. Yağmur habercisi bulutlarla kaplı.
Bilal Ağa'yı çağırın. Bilal Ağa geldiğinde Handan'ın sesi keskindi. Bu talebin işleme girmesini geciktir. Nasıl yaparsan yap ama bunu şimdi imzalatma. Bilal Ağa'nın gözlerinde kısa bir hesap parladı. Bu talimatı yerine getirmenin kendisi için ne anlama geldiğini tarttığı belliydi. Emredersiniz sultanım ama bu Kara Davut Paşa'nın dikkatini çekebilir. Biliyorum. Üzerimde büyük bir risk olacak. Bilal Ağa'nın sesi bu cümleyi söylerken hafifçe titredi. Ama gözleri Handan'ın gözlerinden kaçmadı. Handan ona baktı, sertçe. Herkesin üzerinde risk var Bilal Ağa. Şimdi soru, kimin bu riski taşımaya hazır olduğu? Bilal Ağa'nın çenesindeki kas bir an gerildi, sonra gevşedi. Elleri önünde kavuşturduğu haliyle hafifçe sıkıldı. Handan bu küçük hareketi fark etti ama üzerinde durmadı. Bilal Ağa eğildi. Uzun bir süre eğik kaldı. Kalktığında sesi daha sakindi. Yapacağım sultanım. Elleri önünde kavuşturduğu haliyle artık daha sakindi. Kararını verdiği andan itibaren tereddüdü bir kenara bırakmış gibiydi. Çıktıktan sonra Handan pencereye yürüdü. Dışarıda sarayın günlük telaşı devam ediyordu. Ama Handan artık bu telaşın altında neyin döndüğünü çok net görüyordu. Elini alnına götürdü bir an, gözlerini kapadı. İçindeki fırtınayı dizginlemeye çalışırken nefesini sayarak sakinleşmeye çalıştı. 1, 2, 3. Bu ilk resmi ve doğrudan tehditti. Ve Handan artık savunmada kalamayacağını biliyordu. Uzakta Şeyhülislam'ın makamına doğru bir haberci gönderildiğine dair belirsiz bir söylenti, koridorlardan Handan'ın kulağına kadar ulaştı. Ayrıntı yoktu ama isim geçmişti. Kara Davut Paşa. Handan belgeyi bir kez daha eline aldı. Mührün soğuk kabartmasına başparmağını bastırdı. Kağıdın kenarları defalarca elden geçmiş gibi hafifçe kıvrılmıştı. Oysa bu sabah gelmişti, henüz bir günlük bile değildi. Onu masasının en alt çekmecesine koydu, kilitledi. Bu sembolik bir hareketti biliyordu. Bir belgeyi kilitlemek, geldiği tehlikeyi durdurmuyordu. Ama en azından o odada, o an kontrolün hala kendisinde olduğunu hissetmesini sağlıyordu. 2 gün sonra Bilal Ağa Handan'ın huzuruna sessizce girdi. Yüzü her zamankinden daha ciddiydi. "Sultanım," dedi sesini fısıltıya yakın tutarak. "Bir şey öğrendim." "Söyle." Kara Davut Paşa, Şeyhülislam Efendi'ye başvurmuş. Geleneğin yeniden gözden geçirilmesi için bir fetva istiyor. Handan'ın içi bir anda boşaldı. Sonra hızla doldu. Korku, öfke, hesap, hepsi aynı anda. "Fetva," diye tekrarladı. Sesi neredeyse duyulmuyordu. "Evet sultanım, eğer alınırsa dini bir zeminde geleneğin eski haline dönmesi savunulabilir hale gelir." Bilal Ağa'nın sesi bu haberi verirken bile bir tereddüt taşıyordu. Sanki kendisi de bu haberin ağırlığını tam kaldıramıyormuş gibi. Bu, Handan'ın düşünebileceği en kötü senaryolardan biriydi. Bir siyasi tartışma kazanılabilir ya da kaybedilebilirdi. Ama dini bir hükme karşı durmak çok daha zordu. Fetva yalnızca bir görüş değildi, bir meşruiyet zırhıydı. Handan ayağa kalktı, dairesinin kapısına yürüdü, sonra durdu. Kapının önünde durdu. Tıpkı B1'de kafesin önünde durduğu gibi. Bu kez kapı Ahmet'in özel odasına açılıyordu. Ama Handan içeri girmedi. Girmeye hakkı yoktu. Henüz değil. Oğlu şu an başka bir toplantıdaydı ve Handan onu bu haberle bölmenin doğru zaman olmadığını biliyordu. "Ne zaman öğrendin bunu?" diye sordu dönmeden. "Bu sabah sultanım. Güvenilir bir kaynaktan." "Kim söyledi sana?" Bilal Ağa'nın sesi bir an tereddütlendi. "Şeyhülislam'ın yakınındaki bir katip. Sadakatini satın aldım sultanım. Küçük bir bedelle." Handan döndü, ona baktı. Bu bilgi hem yararlıydı hem de rahatsız ediciydi. Bilal Ağa'nın bu kadar hızlı ve bu kadar kolay bir şekilde saray içinde bilgi satın alabilmesi, onun ne kadar geniş bir ağa sahip olduğunu gösteriyordu. Ya da ne kadar hırslı olduğunu. Handan odanın penceresinden dışarı baktı bir an. Alacakaranlık çökmüş, sarayın kuleleri gölgeler halinde belirginleşmişti. Uzaktan bir kapı sesi geldi. Ardından ayak sesleri, sonra yeniden sessizlik. Bu ses, Handan'ın içindeki gerginliği bir kez daha diri tuttu. Sarayda hiçbir ses tesadüf değildi.
Her biri bir yerde bir kararın izini taşıyordu. "İyi yaptın," dedi Handan sesini sakin tutarak. "Bundan kimseye bahsetme." "Elbette sultanım." Bilal Ağa çıktıktan sonra Handan yalnız kaldı. Zihninde bu haberin taşıdığı ağırlığı tarttı. Eğer fetva çıkarsa, Kara Davud'un elinde yalnızca bir görüş değil, resmi bir dayanak olacaktı. Ve bu dayanağa karşı durmak, Handan'ın şimdiye kadar kullandığı örtük, sessiz yöntemlerle mümkün olmayabilirdi. İlk kez gerçek bir yenilgi ihtimaliyle yüz yüze geldiğini hissetti. Korku, midesinde somut bir ağırlık gibi oturdu. Ama bu korkunun hemen ardından başka bir şey geldi. Bir netlik. Eğer düşman bu kadar açık bir hamle yapıyorsa, Handan da artık gizlenmeye devam edemezdi. Bir şey yapması gerekiyordu ve bu şey şimdiye kadar yaptıklarından daha büyük olmalıydı. Pencereden dışarı baktı. Gün batıyordu. Sarayın taşları turuncu bir ışıkla kaplanmıştı. Bu ışığın altında kafesin bulunduğu bölüm sessiz duruyordu. Ama Handan artık biliyordu ki o sessizlik yanıltıcıydı. Sarayın her köşesinde görünmeyen bir savaş sürüyordu. O gece uyumadı. Odasında bir aşağı bir yukarı yürüdü. Ayaklarının altında halının dokusunu neredeyse hiç hissetmeden. Mumun ışığı titrek titrek duvara vuruyordu. Kendi gölgesini bazen uzatıyor, bazen küçültüyordu. Bir ara durdu. Elini göğsüne bastırdı. Kalbinin hızını sayar gibi bir süre öyle kaldı. Zihninde kimden yardım isteyebileceğini, hangi dini çevrenin Kara Davud'un fetvasına karşı bir denge kurabileceğini düşünüp durdu. Cevap henüz netleşmemişti. Ama bir şey netti. Artık beklemek bir seçenek değildi. Ertesi sabah Handan pencerenin önünde durdu. Ama dışarıyı görmüyordu. Zihni yıllar öncesine gitmişti. Genç bir cariye olarak bu saraya ilk geldiği günlere. O zaman da bir kapının önünde durmuştu. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Ama o kapı bambaşka bir odaya açılıyordu. Gücün değil, korkunun bulunduğu bir odaya. O günlerde sarayın kıdemli bir kadını ona bir şey öğretmişti. Burada hayatta kalmanın yolu bağırmak değil, doğru anı beklemektir. Handan o zamanlar 16 yaşındaydı. Elleri hala kendi köyünün toprağını unutmamıştı. Odalar soğuktu, sesler yabancıydı ve her adımının izlendiğini hissederek yaşamıştı ilk yılını. Bir keresinde bir kapının önünde saatlerce beklemiş, içeri girmesi söylenmediği için girmemişti. O beklemenin karnında bıraktığı açlığı yıllar sonra bile bazen hatırlıyordu. O gün öğrendiği şey yalnızca sabır değildi. Neyin görüleceğini, neyin görünmeyeceğini seçebileceğiydi. Handan o zaman bu sözü tam anlamamıştı. Şimdi anlıyordu. Yıllarca sessiz kalmış, gözlemlemiş, hangi sözün ne zaman söyleneceğini öğrenmişti. Bu sabır onu bugüne getirmişti. Oğlunu tahta çıkaran ve şimdi bir kardeşi hayatta tutmaya çalışan bir kadına. Ama sabır tek başına yetmiyordu artık. Fetva tehdidi karşısında sabır bir silahtan çok bir gecikme gibi görünüyordu. Kapıda bir ses duyuldu. Selvi Kalfa izin isteyerek içeri girdi. "Sultanım," dedi sesi her zamankinden daha yorgun. "Mustafa'yı görmek ister misiniz? Yani onun hakkında bir şey anlatmak isterim." Handan döndü. "Anlat." Selvi'nin gözleri nemliydi ama ağlamıyordu. Dün gece uyuyamadı. Pencereden dışarıyı izledi saatlerce. Ona ne olduğunu sordum. "Kimse bana bir şey söylemiyor," dedi. "Sadece bekliyorum." Bu sözler Handan'ın göğsünde bir şey sıktı. Mustafa kendi kaderinin ne olduğunu bilmiyordu. Yalnızca bir kapının ardında günlerin nasıl geçtiğini sayarak yaşıyordu. Handan bir an için gözlerini kapadı. O çocuğun yüzünü hayal etmeye çalıştı. Hiç görmediği ama sorumluluğunu tam olarak hissettiği bir yüzü. "Ona bir şey söyledin mi?" diye sordu Handan. "Hayır sultanım. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum." Selmi'nin sesi kırıldı bir an. Yanına oturdum yalnızca. Elini tuttum. O da bırakmadı saatlerce. Handan bu küçük görüntüyü zihninde canlandırdı. Genç bir cariye ile daha genç bir şehzadenin, kimsenin göremeyeceği bir odada yalnızca birbirlerinin varlığıyla teselli bulmaları. Bu resmi hiçbir kayda geçmeyecek bir sahneydi
Ama Handan'ın mücadelesinin neden bu kadar önemli olduğunu tek bir cümleden daha iyi anlatıyordu. "Devam et böyle," dedi Handan. Sesi yumuşak, gözlerinde belli belirsiz bir yaş parıltısı. "Elini tutmaya devam et. İyi yaptın. Henüz söylenecek bir şey yok." Servi başını salladı ama yüzünde bir rahatsızlık vardı. Sanki bu cevap ona yetmiyordu. "Sultanım, o hala bir çocuk. Korkuyor." Handan'ın sesi yumuşadı. İlk kez o sabah. Elini uzattı. Servi'nin omzuna hafifçe dokundu. "Biliyorum, ben de korkuyorum Servi." Bu itiraf ikisi arasında bir şey değiştirdi. Servi ilk kez Handan'ın da bu mücadelede yalnız ve kırılgan olduğunu gördü. Servi'nin gözleri bir an odanın köşesindeki küçük pencereye kaydı. Dışarıda öğle güneşi taş zemine dar bir şerit halinde düşüyordu. "Sultanım," dedi sesi biraz daha cesaretlenerek. "Mustafa bazen sizin adınızı soruyor. Sizi tanımıyor ama bir şekilde birinin onu düşündüğünü hissediyor sanırım." Bu sözler Handan'ın göğsünde beklenmedik bir sıcaklık yarattı. "Ne diyor tam olarak?" "Beni kim hatırlıyor?" diyor bazen. Kimseye sormadan, yalnızca kendine soruyormuş gibi. Servi'nin sesi kısıldı. "Ben de bilmiyorum ne cevap vereceğimi sultanım." Handan bir süre hiçbir şey söylemedi. Sonra yavaşça, "Ona söyleme kimseyi. Ama sen bil, unutulmuyor." Servi gittikten sonra Handan yalnız kaldı ve genç yıllarındaki o dersi yeniden düşündü. Doğru anı beklemek. Ama bu kez beklemek yetmeyecekti. Aktif bir şey yapması gerekiyordu. Tıpkı gençliğinde öğrendiği o başka bir dersi de hatırladığı gibi. Bazen doğru an beklenerek değil, yaratılarak gelir. Odanın ortasında durdu, ellerini önünde kavuşturmuş. Duvardaki eski bir halı, yıllar önce kendisine bir hediye olarak verilmişti. Deseninin kenarındaki soluk kırmızı ipliklere baktı. Parmaklarıyla dokusunu hayalen izledi. Bu halı, sarayda geçirdiği ilk yılların tek somut kanıtıydı belki de. Her şey değişmişti ama bu hala aynı yerde duruyordu. Bu düşünce zihninde bir plan biçimine dönüşmeye başladı. Eğer Kara Davut dini bir zemin arıyorsa, Handan da kendi dini desteğini arayabilirdi. Riskli bir hamleydi. İlk kez bu kadar açık bir adım atacaktı. Ama artık başka seçeneği yoktu. Odanın kapısına yürüdü. Elini tahta çerçeveye dayadı. Dışarıdan, uzak bir avludan çocuk sesleri geliyordu. Genç cariyelerin çamaşır yıkarken söylediği eski bir türkünün parçaları rüzgarla taşınıyordu. Bu ses, Handan'a kendi geçmişini bir kez daha hatırlattı. O da bir zamanlar bu avluda, elleri suda, hiçbir gücü olmadan yaşamıştı. Şimdi elinde güç vardı ama gücün kendisi bir yalnızlık da getiriyordu. Kimseyle tam olarak paylaşamadığı bir yalnızlık. Pencerenin önünden ayrılırken bir kez daha genç kendisini hatırladı. O kapının önünde duran, girmeyi bekleyen kız. O kız bugünlere gelebileceğini hiç düşünmemişti. Ama gelmişti ve şimdi aynı sabrı farklı bir cesaretle birleştirmesi gerekiyordu. Öğleden sonra Handan Bilal Ağa'yı çağırttı. Ağa geldiğinde Handan doğrudan konuştu, hiçbir örtük işaret olmadan. "Şeyhülislam'ın çevresinde Kara Davud'un görüşüne katılmayan biri var mı?" Bilal Ağa'nın gözleri kısıldı, düşünürken. "Bazı isimler var sultanım. Ama hiçbiri açıkça karşı çıkmaz, riskli olur. Riski göze alacak biri lazım." "Bulabilirim," dedi Bilal Ağa. Sesinde bir heves vardı, belki gerekenden fazla. "Ama bu benim de adımı bu işe bağlar sultanım. Eğer başarısız olursa..." "Biliyorum," dedi Handan. "Ödülün de riske orantılı olacak." O cümle ikisi arasında yeni bir anlaşmanın temelini attı. Açık, hesaplı, iki tarafında ne kazanıp ne kaybedebileceğini bildiği bir anlaşma. Bilal Ağa eğildi. "Bu akşam bir isimle konuşacağım sultanım. Kadı Feyzullah Efendi. Şeyhülislam'a yakın ama bağımsız görüşleriyle bilinir." Handan bu ismi daha önce duymuştu, uzaktan. Sarayın dini çevrelerinde saygı gören ama hiçbir hizbe tam bağlanmayan birkaç isimden biriydi. "Onu tanıyor musun?" Bilal Ağa'nın gözleri bir an tavana kaydı. Sanki hafızasında bir şey arıyormuş gibi. "Uzaktan sultanım. Ama güvenilir olduğunu söylerler."
Bilal Ağa'nın sesinde bir tereddüt sezildi, çok hafif. Elbette, kimsenin tam güvenilir olduğu söylenemez bu sarayda. Bu cümle Handan'ın dudaklarında ince bir gülümseme belirdi. Sen de mi öyle düşünüyorsun kendin için Bilal Ağa? Ağanın yüzü bir an kızardı, sonra toparlandı. Ben yalnızca görevimi yapıyorum sultanım. Ona ne söyleyeceksin? Bilal Ağa'nın gözleri bir an pencereye kaydı, düşünürken. Sonra yeniden Handan'a döndü, kararlı bir bakışla. Doğrudan bir şey söylemeyeceğim. Yalnızca bir soru bırakacağım zihninde. Geleneğin değişmesinin aslında istikrarı nasıl güçlendirebileceğine dair bir soru. Handan, Bilal Ağa'nın bu kadar hızlı ve ustaca bir strateji kurabilmesine hem şaşırdı hem tedirgin oldu. Bu adam gerçekten yetenekliydi. Ama yetenek her zaman güvenle aynı şey değildi. "Git," dedi Handan sesi kesin. "Ve bana yalnızca sonucu getir. Ayrıntıları bilmek istemiyorum." Bilal Ağa çıktıktan sonra Handan pencereye yürüdü. Ellerini önünde kavuşturdu. Bu şimdiye kadar attığı en açık adımdı. Örtük talimatlar, sessiz kararlar geride kalmıştı. Şimdi doğrudan bir karşı hamle kuruyordu. Kapıya doğru birkaç adım attı. Sonra durdu, geri döndü. Masasının üzerindeki mumu söndürmeden önce alevine bir süre baktı. Sanki orada bir cevap arıyormuş gibi. Alev hafif bir esintiyle yalpaladı. Sonra yeniden dikildi. Handan bu küçük direnci bir işaret gibi okudu. Küçük bir alev bile rüzgara rağmen sönmeyebilirdi. Bu hamlenin iki sonucu olabilirdi. Ya işe yarayacak, Kara Davud'un fetva girişimine bir denge getirecekti, ya da başarısız olacak ve Handan'ın elini fazlasıyla göstermiş olacaktı. Artık yalnızca sessiz bir gözlemci değil, açıkça müdahale eden bir güç olarak görülecekti. Dışarıda gece rüzgarı hafifçe esiyordu. Penceredeki ince perdeyi usulca dalgalandırıyordu. Handan bu hafif hareketi izledi bir süre, düşüncelerini toplarken. Sarayın sessizliği bazen en yüksek gerilim anlarında bile tuhaf bir teselli sunuyordu. Bu riski göze almıştı. Çünkü sabır artık tek başına yeterli değildi. Odada tek başına kalınca elindeki tesbihi aldı. Hiç niyet etmeden parmaklarının arasında çevirmeye başladı. Taneler birbirine değerken çıkardığı hafif tıkırtı, odanın sessizliğinde tuhaf bir düzen kuruyordu. Sanki her tanenin geçişi bir kararın onayı gibiydi. Mumun alevi açık pencereden gelen hafif bir esintiyle yalpaladı. Gölgesini duvarda uzattı, sonra topladı. Yatağa uzandığında tavandaki gölgelere baktı. Uzun süre. Mumun alevi bir yerde titredi. Sonra söndü kendi kendine. O da karanlığa gömüldü. Handan karanlıkta bile gözlerini kapatmadı. Zihni olası tüm senaryoları, olası tüm sonuçları tek tek gözden geçiriyordu. Gece, Handan uyumadan önce bir kez daha kendine sordu. Bu kadar ileri gitmeye hakkı var mıydı? Cevap her zamanki gibi, oğlunun ve Mustafa'nın geleceğinde saklıydı. Evet, hakkı vardı. Çünkü kimse, başkası yoktu bunu yapacak. 2 gün geçti. Bilal Ağa'nın hamlesinin ilk sonuçları gelmeye başladı. Kadı Feyzullah Efendi, beklenmedik bir şekilde geleneğin değişen zamanlara göre yeniden değerlendirilebileceği yönünde küçük ama etkili bir görüş bildirmişti. Sözleri dini çevrelerde hızla, fısıltı halinde yayılmıştı. Bu, Kara Davut'un fetva girişimine tam bir engel değildi ama bir denge unsuruydu. Artık tek bir ses yoktu. Handan bu haberi aldığında hafif bir rahatlama hissetti. Omuzlarındaki gerginlik bir an için gevşedi. Ama bu rahatlama uzun sürmedi. Öğleden sonra Ferahnaz onu ziyarete geldi. Yüzü her zamankinden daha gergindi. "Sultanım," dedi oturmadan ayakta. "Duydum ki bir hamle yaptınız." Handan ona baktı dikkatle. "Neyi duydun?" "Ayrıntıyı bilmiyorum. Ama Kara Davut'un çevresi birinin ona karşı hareket ettiğini fark etti. Şüphe büyüyor sultanım." Handan'ın içinde bir gerginlik oluştu. Bu beklenen bir şeydi. Beklenen olması tehlikeli olmadığı anlamına gelmiyor. Ferahnaz'ın sesi bu kez daha sertti. Önceki temkinli tavrından uzaklaşmıştı. "Sultanım, size yalvarıyorum. Geri çekilin. Bu kadarı yeter. Kazandığınızı koruyun. Daha fazlasını istemeyin." Handan Ferahnaz'ın bu ısrarındaki korkuyu gördü. Gerçek bir korku. Kendi güvenliği için duyulan bir korku. "Sen neden bu kadar korkuyorsun?" diye sordu Handan sesini yumuşatarak. Ferahnaz bir an duraksadı.
Sanki cevap vermek istemiyormuş gibi. "Çünkü ben," dedi sonunda, "bu sarayda çok şey gördüm sultanım. İnsanların doğru olanı yaparken nasıl yok olduğunu gördüm." "Ve sen hiç doğru olanı yapmadın mı?" Ferhanaz'ın gözleri sertleşti bir an, sonra yumuşadı. "Yaptım. Bir kere. Ve bedelini hala ödüyorum." Sesi bu son cümleyi söylerken neredeyse bir fısıltıya döndü. Elini boynundaki ince kumaşa götürdü. Orada bir süre tuttu. Sanki eski bir yarayı örtüyormuş gibi. Handan bu hareketi gördü ama sormadı. Bazı geçmişlerin tam olarak açılmaması gerektiğini biliyordu. Bu cümle aralarında bir mesafe yarattı. Ferahnaz'ın geçmişine dair Handan'ın hiç bilmediği bir kapı aralandı. Ama hemen kapandı. "Teşekkür ederim uyarın için," dedi Handan sonunda. "Ama geri çekilmeyeceğim." Ferahnaz başını salladı, üzgün bir kabullenmeyle. "Biliyordum bunu söyleyeceğinizi." Döndü, gitmeden önce durdu. "Umarım haklı çıkarsınız sultanım. Benim gibi değil." Ferahnaz gittikten sonra Handan tek başına kaldı ve bu kısa zaferin ne kadar kırılgan olduğunu hissetti. Kara Davut'un şüphesi büyüyordu. Ve Ferahnaz kendisiyle aynı tehlikeyi görüyor ama tam ters bir yol seçiyordu. Biri savaşıyor, diğeri sığınıyordu. İkisinin de hayatta kalma tanımı aynı kelimeyi taşıyordu. Ama tamamen farklı anlama geliyordu. Ferahnaz gittikten sonra Handan odanın penceresine yürüdü. Dışarıda haremin bahçesinde birkaç cariye akşam serinliğinde çamaşır seriyordu. Beyaz kumaşlar rüzgarda hafifçe dalgalanıyordu. Bu sıradan görüntü Handan'a garip bir teselli verdi. Sarayın en karanlık hesaplarının altında bile hayat sıradan işlerle devam ediyordu. Handan Ferahnaz'ın arkasından bakarken kadının omuzlarındaki çöküklüğü fark etti. Her zaman dimdik duran bu kadın şimdi biraz daha küçük görünüyordu. Bu görüntü Handan'ın içinde beklenmedik bir merhamet uyandırdı. Belki Ferahnaz'ın korkusu bir zayıflık değildi. Belki de sarayın onlarca yılını kimsenin bilmediği bir bedelle ödemiş bir kadının biriktirdiği tecrübeydi. Handan odasına döndüğünde pencerenin önünde bir süre durdu, kollarını kavuşturdu. Kadı Feyzullah Efendi'nin görüşü küçük bir zaferdi, evet, ama Kara Davut'un şüphesi artık büsbütün somutlaşmıştı. Bundan sonra her hamlesi daha dikkatle izlenecekti. Bu mücadelenin kolaylaşacağı değil, zorlaşacağı anlamına geliyordu. Sarayda sevinç vardı. Ahmet'in hasekisi bir oğul doğurmuştu, Şehzade Osman. Kutlama hazırlıkları hızla başladı. Mutfaklarda telaş, avluda süslemeler, uzaktan gelen davul sesleri. Handan da bu sevinci paylaştı. Gerçek bir sevinçti bu. Sarayın geleceğine yeni bir umut eklenmişti. Ama bu sevinç uzun sürmedi. Divana yakın bir koridorda Kara Davut Paşa Handan'ın yolunu kesti. Yüzünde bir tebrik gülümsemesi vardı ama sesi soğuktu. "Ne güzel bir haber, değil mi sultanım?" dedi. "Artık bir veliaht var." "Öyle," dedi Handan temkinli. "O zaman," diye devam etti Kara Davut sesini alçaltarak. "Kafesteki şehzadeye duyulan gerekçe de ortadan kalktı, değil mi? Artık bir yedek olarak tutulmasına gerek yok. Tehlike yalnızca büyüyor." Bu cümle Handan'ın kanını dondurdu. Bir anlığına ne diyeceğini bilemedi. "Ne demek istiyorsun?" diye sordu, sesini sabit tutmaya çalışarak. Uzaktan kutlama davulları hala çalınıyordu. Neşeli ve kesintisiz. Bu ses koridordaki gerilimle agi bir tezat oluşturuyordu. Handan bir an bu iki dünyanın, sevincin ve tehdidin aynı anda, aynı sarayda birbirinden habersiz var olabildiğini fark etti. Kara Davud'un gülümsemesi genişledi ama gözlerinde hiçbir sıcaklık yoktu. "Demek istediğim şu sultanım. Artık tahtın geleceği güvence altında. Mustafa'nın hayatta kalması için gösterilen o anlayış artık gereksiz bir risk. Bunu divana taşıyacağım." Handan'ın içinde bir şey parçalandı. Bir mutluluk haberi gözlerinin önünde bir infaz talebine dönüşmüştü. Elleri kaftanının kumaşını sıkıca kavradı bir an, parmak uçları beyazlaşana kadar. Boğazında bir düğüm oluştu ama sesi çıktığında hiç titremedi. Yıllarca öğrendiği bir maskeydi bu.
Öfkeyi ve korkuyu düz bir tonun ardına gizlemek. "Bunu yapamazsın," dedi Handan. Sesi bu kez sert çıktı. "Yapabilirim sultanım ve yapacağım. Devletin güvenliği hiçbir kişisel bağlılıktan daha önemlidir." Kara Davud'un adımları uzaklaşırken bile ağır ve kararlıydı. Sanki her adımı henüz bitmemiş bir hesabın işaretiydi. Kaftanının eteği taşları sürtündü. Hafif bir hışırtı bıraktı arkasında. Sonra o da sessizliğe karıştı. Kara Davud eğildi, hafifçe alaycı bir saygıyla ve yürüyüp gitti. Handan koridorda tek başına kaldı. Nefesi düzensizdi. Bu beklemediği bir hamleydi. Bir mutluluk haberinin bu kadar hızlı ve bu kadar acımasızca silahlandırılması. Elini duvara dayadı. Taşın soğukluğunu avcunda hissetti. Bu soğukluk bir an için düşüncelerini toparlamasına yardım etti. Gözlerini kapadı. Birkaç kez derin nefes aldı. Sarayda öğrendiği bir başka ders, panik anında bedenin sakinleşmesinin zihnin sakinleşmesinden önce geldiğiydi. Ama aynı anda zihninde bir şey de netleşti. Eğer Kara Davud bu haberi bir tehdit olarak kullanabiliyorsa, Handan da aynı haberi bir savunma olarak kullanabilirdi. Osman'ın doğumu tahtın istikrarını artırıyordu, evet, ama bu istikrar aynı zamanda merhametin artık daha güvenli olduğu anlamına da gelebilirdi. İki taraf da aynı olayı tamamen zıt yönlerde silah olarak kullanmaya hazırlanıyordu. Handan koridorda birkaç adım daha attı. Sonra bir sütuna yaslandı. Taşın soğukluğu sırtından omuzlarına yayıldı. Uzaktan kutlama sesleri hala geliyordu. Davullar ve kısa neşeli bağırışlar. Ama Handan'ın kulağında bu sesler artık başka bir şeye dönüşmüştü. Bir tehlikenin arka fonuna. Bir hizmetçi kız elinde şerbet dolu bir tepsiyle yanından geçti, eğildi. "Şehzademize uzun ömürler sultanım," dedi gülümseyerek. Handan da gülümsedi, karşılık verdi. Ama bu gülümseme, içindeki fırtınayı gizleyen ince bir zardan başka bir şey değildi. Kendi kendine sessizce bir söz verdi. Bu haberi Kara Davud'un elinden alacaktı. Ne pahasına olursa olsun. Handan kutlama seslerinin hala duyulduğu avluya baktı. Bir çocuğun doğumu sarayda hem umut hem tehlike taşıyordu. Bu, Handan'ın daha önce hiç bu kadar net görmediği bir gerçekti. Oyun tahtası değişmişti ve Handan hemen çok hızlı bir şekilde yeni bir strateji kurmak zorundaydı. Avluya döndüğünde kutlama hala sürüyordu. Davulcular çalıyor, cariyeler renkli kumaşlarla süslenmiş bir sofraya yiyecek taşıyordu. Handan bu şenliğin ortasında yüzünde bir gülümseme takınmak zorunda kaldı. İçindeki fırtınayı kimseye göstermeden. Elini bir an göğsüne bastırdı, nefesini düzene soktu. Uzaktan yeni doğan şehzadenin ağlama sesi duyuldu. Tiz ve kısa. Herkes bu sesi bir müjde gibi karşıladı. Handan da öyle karşıladı, gerçekten. Ama artık bu müjdenin gölgesinde başka bir hesap yürüdüğünü biliyordu ve bu hesabı önce kendisinin çözmesi gerekiyordu. Ertesi gün Handan Ahmet'in huzuruna çıkma talebinde bulundu. Bu sıradan bir ziyaret değildi, resmi bir görüşmeydi. Kara Davud Paşa'nın da orada bulunacağı bir görüşme. Salon, Handan'ın az önce çıktığı kutlama havasından çok uzaktı. Ahmet, tahtının önünde 13 yaşındaki bedenine göre fazla ağır bir sorumluluğun altında duruyordu. Kara Davud bir kenarda, ellerini önünde kavuşturmuş bekliyordu. Handan içeri girdi, eğildi, sonra doğruldu ve doğrudan oğluna baktı. "Oğlum," dedi. Sesi salonu dolduracak kadar net ama hiç yükselmemiş bir tonda. "Dün gece bir müjde aldık. Bugün bunun bir tehdit gibi sunulduğunu duydum." Ahmet'in gözleri annesinden Kara Davud'a kaydı. Sonra geri döndü. Cevap vermedi, dinlemeye devam etti. "Kara Davud Paşa," diye devam etti Handan, dönüp doğrudan ona bakarak. "Şehzade Osman'ın doğumunun, kardeşinizin artık tehlike olduğu anlamına geldiğini söylüyor. Ben tam tersini söylüyorum." Kara Davud'un çenesi gerildi ama sesi sakindi. "Sultanım, izin verirseniz açıklayayım." "İzin veriyorum," dedi Handan, onun sözünü kesmeden ama hızını da bırakmadan. "Ama önce ben bitireyim. Bir veliahtın varlığı, tahtın istikrarsız olduğu anlamına gelmez Paşa Hazretleri. Tam tersine,
istikrarın arttığı anlamına gelir. Ve istikrar arttığında merhamet daha da güvenli hale gelir. Çünkü artık korkulacak bir boşluk yok. Salon sessizdi. Ahmet ikisini de izliyordu. Yüzünde hiçbir şey okunmuyordu. Parmakları tahtın kolundaki oymalı ahşabı hafifçe kavramıştı. Bu, Handan'ın gözünden kaçmayan tek işaretti. Oğlunun görünmez bir gerginlik taşıdığının kanıtı. Salonun yüksek pencerelerinden süzülen öğle ışığı taş zeminde uzun gölgeler çiziyordu. Divan üyelerinden biri rahatsızlıkla ayak değiştirdi. Bir başkası gözlerini yere indirdi. Kimse bir valide sultanla bir vezirin bu kadar açık çatışmasına daha önce tanık olmamıştı. Kara Davut bir adım öne çıktı. Sultanımın mantığı kulağa hoş geliyor. Ama devletin güvenliği duygusal mantıkla değil, ihtiyatla yönetilir. Bir tehlikeyi artık gerek yok diyerek ortadan kaldırmak, ihtiyatlı bir devlet adamının önereceği bir şey değildir. "Peki neyi öneriyorsunuz?" diye sordu Handan. Sesi keskinleşti. Kara Davut bir an duraksadı. Sanki bu kadar açık bir soruyu beklemiyordu. "Öneriyorum ki karar geleneğin bilgeliğine bırakılsın." "Gelenek," dedi Handan, "kardeşleri boğardı Paşa Hazretleri. Bu bilgelik değildi, korkuydu." Bu cümle salonda asılı kaldı. Kimse bir valide sultanın bu kadar açık konuştuğunu duymamıştı. Ahmet ilk kez sesini çıkardı. "Yeterli," dedi. Sesi henüz tam olgunlaşmamış ama net. "Bu konuşmayı bir başka gün sürdüreceğiz." Ne annesine ne Kara Davut'a bir taraf tutmadı. Yalnızca konuşmayı bitirdi, kalktı, salon dışına çıktı. Handan oğlunun arkasından bakarken hem gurur hem endişe hissetti. Ahmet karar vermemişti henüz. Ama en azından tartışmayı durdurma gücünü göstermişti. Bu da bir başlangıçtı. Kara Davut, Handan'ın yanından geçerken sesini yalnızca onun duyabileceği kadar alçalttı. "Bu kazanmadınız sultanım." Yalnızca erteledi. Handan cevap vermedi. Ama içinden ilk kez bu adamın karşısında geri adım atmayacağına dair net bir karar aldı. O akşam Bilal Ağa Handan'ın huzuruna geldi günlük raporunu vermek için. Rapor sıradandı. Kafesin durumu, Mustafa'nın günlük hali, küçük ayrıntılar. Ama Handan konuşma sırasında bir şey fark etti. Bilal Ağa her cümlesinde kendi çabasını, kendi riskini, kendi sadakatini vurguluyordu. "Bu bilgiyi almak için," dedi Bilal Ağa, "büyük bir risk aldım sultanım. Eğer Kara Davut öğrenirse..." "Biliyorum," dedi Handan. "Defalarca söyledin." Bilal Ağa'nın yüzünde bir an, çok kısa bir an rahatsızlık belirdi. Sonra toparlandı. "Affedersiniz sultanım. Yalnızca bu görevin bana ne kadar pahalıya mal olduğunu bilmenizi istiyorum." Handan ona dikkatle baktı. "Pahalı derken?" Bilal Ağa bir an duraksadı, sonra belki de yorgunluğun verdiği bir gevşeklikle gerçeği biraz daha açtı. "Gazanfer Ağa'nın nasıl gittiğini gördüm sultanım. Bir dünde, hiçbir uyarı olmadan. Ben aynı kaderi yaşamak istemiyorum. Size sadakatimi göstererek kendimi güvenceye almaya çalışıyorum. Bunu saklamayacağım." Bu itiraf Handan'ı şaşırttı. Beklediği bir şeydi ama bu kadar açık söylenmesini beklemiyordu. Odada bir süre yalnızca mumun cızırtısı duyuldu. Bilal Ağa ellerini önünde kavuşturmuş, gözlerini yere indirmiş bekliyordu. Kendi itirafının ağırlığını taşıyormuş gibi omuzları hafifçe çökmüştü. Handan bu bekleyişte adamın gerçekten ne kadar kırılgan olduğunu ilk kez gördü. Güçlü görünen bu adam da aslında hayatta kalmaya çalışan bir başka insandan başka bir şey değildi. "Yani," dedi Handan yavaşça, "bana sadakatin gerçek bir bağlılıktan mı yoksa hayatta kalma hesabından mı geliyor?" Bilal Ağa'nın gözleri Handan'ınkilerle buluştu uzun bir süre. "İkisi de sultanım ama inanın ikisi de gerçek." Handan bu cevabı bir süre düşündü. Sarayda saf bir sadakatin var olup olmadığını sorgulamak belki de en acı derslerden biriydi. Ama Bilal Ağa'nın dürüstlüğü tuhaf bir şekilde onu daha da güvenilir kılıyordu. En azından şimdi ne beklediğini biliyordu. "Bunu söylediğin için teşekkür ederim," dedi Handan. "Yalan söyleyebilirdin." "Yalan söylemek," dedi Bilal Ağa, "sizinle çalışmayı daha da tehlikeli hale getirirdi sultanım. Yalanlar er ya da geç ortaya çıkar." Bu sözler Handan'ın zihninde bir yere kaydedildi. Belki de ileride başka bir bağlamda aynı gerçek kendisine karşı da işleyecekti.
"Bir şey daha var sultanım," dedi Bilal Ağa gitmeden önce durarak. Kara Davut Paşa'nın adamlarından biri, geçen hafta haremin dış kapısında görüldü. Neden olduğunu kimse bilmiyor. Handan'ın omuzları gerildi. Kiminle konuştu? Bilmiyorum sultanım ama araştıracağım. Araştır ve bu kez kimseye adımı anma. Bilal Ağa eğildi, çıktı. Adımları her zamanki gibi sessiz ama bu kez biraz daha hızlıydı. Sanki kendisi de bu haberin taşıdığı tehlikeyi hissediyormuş gibi. Bilal Ağa gittikten sonra kısa bir süre için Servi Kalfa geldi. Kafesin durumuna dair kısa bir gözlem paylaştı. Mustafa o gün sakin görünüyordu. Küçük bir kuşu izleyerek saatler geçirmişti. Pencerenin dışında konan bir kuşu. Bu küçük ayrıntı Handan'ın içindeki ağırlığı hafifçe yumuşattı. En azından bugün o çocuk küçük bir huzur bulabilmişti. Mumun ışığı iyice azalmıştı. Odanın köşeleri karanlığa gömülüyordu. Handan gece boyunca Bilal Ağa'nın itirafını düşündü. Güven artık ona göre saf bir şey değildi. Herkesin kendi hayatta kalma hesabı vardı ve bu hesabı bilmek kör bir güvenden çok daha sağlamdı. Bilal Ağa'ya rağmen değil, Bilal Ağa'yı bilerek ona güvenmeye devam etmeye karar verdi. Bu, sarayda öğrenilebilecek en olgun derslerden biriydi belki de. Ferahnaz Kahya kadın, haremin en sakin köşesinde kendi odasında oturuyordu. Elinde bir iğne vardı ama dikişine odaklanamıyordu. Kapıya bir vuruş geldi. Hafif ama ısrarlı. Açtığında karşısında Kara Davut'un adamlarından biri duruyordu. Sarayda sık görülen ama adı hiç bilinmeyen türden bir adam. "Kahya kadın," dedi adam. Sesi kibar ama altında bir baskı taşıyordu. "Paşa Hazretleri sizinle konuşmak istiyor." "Ben mi?" Ferahnaz'ın sesi titredi. "Neden?" "Sizin bilgeliğinize güveniyor. Sarayda olup bitenler hakkında." Ferahnaz bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Ama reddetmenin de bir bedeli olacağını biliyordu. O gece kısa bir görüşmede adam Ferahnaz'a birkaç soru sordu. Sıradan görünen ama aslında çok hedefli sorular. Ferahnaz çoğuna kaçamak cevaplar verdi. Ama bir noktada adam geçen haftaki bir olaydan bahsetti. Kafeste bir görevlinin aniden ve sessizce uzaklaştırıldığında. "Böyle bir şey duydunuz mu Kahya kadın?" Ferahnaz'ın eli dizinin üzerinde hafifçe sıkıldı. Duymuştu. Handan'ın o gece verdiği emri dolaylı yollardan öğrenmişti. Sarayda hiçbir şey tam gizli kalmıyordu. "Belki," dedi sesi çok alçak. "Böyle bir şey oldu ama emin değilim." Adam notunu aldıktan sonra kısa bir teşekkürle odadan çıktı. Ayak sesleri koridorda yavaşça uzaklaştı. Sonra tamamen kayboldu. Bu kadarı yetti. Adamın gözlerinde bir memnuniyet parladı. Çok kısa sürdü, sonra kayboldu. Adam notunu aldıktan sonra kısa bir baş eğişle odadan çıktı. Ayak sesleri koridorda yavaşça uzaklaştı, sonra tamamen kayboldu. Ferahnaz adam gittikten sonra elini ağzına götürdü. Söylediği şey küçük bir şeydi, neredeyse hiçbir şeydi. Ama biliyordu ki küçük bir bilgi bile doğru ellerde büyük bir silaha dönüşebilirdi. Pişmanlık hemen geldi ama geri alamıyordu artık. Odasında tek başına ellerini titreyerek dikişine geri döndü. Ama iğneyi bir türlü kumaşa geçiremedi. Pencereden dışarı baktı. Gece çökmüştü. Sarayın avlusunda birkaç meşale titrek ışıklar saçıyordu. Uzaktan bir köpek havlaması geldi, kesildi. Ferahnaz kendi nefesinin sesini duyabiliyordu şimdi, odanın sessizliğinde. Hızlı, düzensiz bir nefes. Yıllardır hissetmediği kadar keskin bir suçluluğun işareti. Kendi kendine sessizce bir gerekçe aradı. Korkudan yapmıştı bunu, kötülükten değil. Kendini korumak zorundaydı. Sarayda yıllarca hayatta kalmasının tek yolu hiçbir zaman yanlış tarafta görünmemekti. Ama bu kez yanlış taraf ne olduğunu bile bilemiyordu artık. Handan'ı mı ihanete uğratmıştı yoksa yalnızca kendi hayatını mı korumuştu? Uzakta sarayın bir başka köşesinde Kara Davut Paşa aldığı küçük bilgiyi bir kağıda not ediyordu. Sakin ve titiz bir el yazısıyla. Kalemin ucu kağıda değerken çıkardığı ince ses odanın tek sesiydi. Bu büyük bir kanıt değildi ama bir başlangıçtı. Handan'ın elini fazlasıyla gösterdiğine dair
ilk somut işaret. Birkaç gün sonra Ahmet annesinin dairesine geldi. Alışılmadık bir saatte. Handan onu görünce sevindi. Ama oğlunun yüzündeki ifade bu sevinci hemen gölgeledi. Ahmet'in gözlerinde bir şey vardı. Daha önce hiç görmediği bir şey. Bir şüphe. "Anne," dedi Ahmet oturmadan. "Sana bir şey soracağım." "Sor." Ahmet annesinin gözlerine bakmadan konuştu. Bu Handan'ın hemen fark ettiği bir şeydi. Kara Davut Paşa geçen hafta bir olaydan bahsetti. Kafeste bir görevlinin hiçbir açıklama yapılmadan uzaklaştırıldığından. Onu biliyor musun? Handan'ın içi buz kesti. Ama yüzü değişmedi. Elleri kucağında kavuşturulu, birbirine sıkıca kenetlendi. Bu oğlunun göremeyeceği bir açıdaydı. Ama Handan'ın kendisi bu sıkılığı fark etti. Sanki bedeni zihninden önce tepki veriyordu. "Nereden duydun bunu?" "Önemli değil nereden, doğru mu?" Handan bir an sessiz kaldı, cevabını tartarak. Yalan söylemek istemiyordu. Ama gerçeği söylemekte her şeyi tehlikeye atabilirdi. "Kafeste küçük bir sorun oldu," dedi Handan sonunda. Dikkatle seçilmiş kelimelerle. "Ben de çözdüm. Devlet işi haline getirmedim." "Neden?" Ahmet'in sesi şimdi daha sertti. "Neden bana söylemedin?" "Çünkü seni yormak istemedim oğlum. Sen daha yeni tahta çıktın. Önünde büyük sorumluluklar var. Küçük şeyleri ben halledebilirim." Ahmet'in çenesi gerildi. Elleri masanın kenarını sıkıca kavradı. "Küçük şey mi? Anne, bu benim kardeşimin hayatıyla ilgili. Hiçbir şey küçük değil." Bu cümle Handan'ı derinden sarstı. Oğlu haklıydı bir yönden. Ama Handan'ın sessizliği oğlunu korumak içindi, aldatmak için değil. "Haklısın," dedi Handan, sesini yumuşatarak, elini oğlunun eline uzatarak. "Özür dilerim, bir daha olmaz." Ahmet bir süre annesine baktı. Sanki bir şey çözmeye çalışıyormuş gibi, gözlerini kırpmadan. "Kara Davut senin bu işlerin arkasında olduğunu düşünüyor anne. Yalnızca bu olayda değil, her şeyde." Handan'ın kalbi hızlandı. "Ne düşünüyorsun sen?" Ahmet ilk kez annesinin gözlerine baktı, doğrudan. "Bilmiyorum," dedi. Sesi hem çocuksu hem yorgun. "Artık bilmiyorum anne." Bu cümle odada asılı kaldı. Mumun cızırtısı dışında hiçbir ses duyulmadı bir süre. Handan oğlunun gözlerinde ilk kez tam bir güven görmedi. Küçük ama net bir çatlak açılmıştı. Ahmet daha fazla bir şey söylemeden çıktı. Adımları ağır, omuzları düşük. Handan kapı kapandıktan sonra uzun süre kıpırdamadan durdu. Gözleri kapalı kapıya sabitlenmiş. En büyük korkusu gerçekleşmeye başlamıştı. Oğlunun güveni elinden kayıp gitmeye başlıyordu. Ve bunu durduracak hiçbir kolay yol yoktu. Elini kapıya dayadı bir an. Tıpkı B1'deki o ilk gece yaptığı gibi. Bu kez kapı kendi dairesinin kapısıydı. Ama duygu aynıydı. Bir şeyin geri dönüşsüz biçimde değiştiğine dair kesin bilgi. O gece Handan uyumadı. Odasında dolaştı. Mumun ışığı azalıp çoğalırken kendi sesinin oğluna nasıl duyulduğunu tekrar tekrar düşündü. "Küçük bir sorun oldu, ben de çözdüm," cümlesi kulağında şimdi çok farklı bir şey gibi çınlıyordu. Bir annenin koruyucu sözü değil, bir gizleyicinin mazereti gibi. Elini masanın üzerindeki soğuk sürahiye uzattı. Bir yudum su içti ama boğazındaki düğümü çözmedi. Pencereye yürüdü, dışarıya, kafesin bulunduğu yöne baktı. Oradan hiçbir ışık gelmiyordu. Yalnızca karanlık bir kütle, sarayın geri kalanından ayrı duran bir sessizlik. Handan ilk kez kendi yönteminin bir bedeli olduğunu bu kadar açık hissetti. Sessizlik, gizlilik, örtük kararlar. Bunların hepsi Mustafa'yı korumak için gerekliydi. Ama aynı yöntemler şimdi kendi oğluyla arasına bir duvar örüyordu. Belki de bu duvarı bir gün kendi elleriyle yıkması gerekecekti. Ama henüz o gün değildi. 3 gün sonra Handan Ahmet'i akşam yemeğine davet etti. Resmi bir görüşme değil, yalnızca bir anneyle oğlunun baş başa kaldığı bir sofra. Ahmet geldi ama tavrı hala mesafeliydi. Sofraya oturdu, yemeğine dokunmadı bir süre. Sofrada buğusu tüten bir çorba, taze pişmiş ekmek ve birkaç çeşit meyve vardı. Sıradan bir akşam yemeği görüntüsü. Ama ikisinin de arasındaki gerginlik
Masanın üzerinde neredeyse elle tutulur haldeydi. Mumların ışığı ikisinin yüzünde de yorgunluğun izlerini daha belirgin gösteriyordu. Handan konuşmaya nereden başlayacağını dikkatle düşünmüştü. Doğrudan savunmaya geçmek yanlış olurdu. Bu oğlunun şüphesini haklı çıkarır gibi görünürdü. Bunun yerine farklı bir yoldan girdi. "Sana bir şey anlatmak istiyorum," dedi Handan sesi yumuşak. "Sen doğduğunda bu sarayda kaç kişinin senin hayatta kalacağına dair şüphesi vardı biliyor musun?" Ahmet başını kaldırdı ilgiyle. "Hayır, çok kişinin. Çünkü baban o zamanlar senin dışında başka oğulları da düşünüyordu. Sen tahta çıkacak olan değildin. En azından kesin değildi. Ama ben senin için savaştım. Sessizce, kimse görmeden." Ahmet'in gözleri annesinde sabitlendi. "Şimdi," diye devam etti Handan. "Aynı şeyi kardeşin için yapıyorum. Çünkü inanıyorum ki bir sarayın gücü yalnızca kimin hayatta kaldığıyla değil, kimin neden hayatta kaldığıyla ölçülür." Ahmet uzun bir süre sessiz kaldı. Sonra sesi titreyerek sordu. "Kara Davut haklı mı anne? Gerçekten senin yüzünden mi bu karar bu kadar kalıcı hale geliyor?" Handan bu soruya tam gerçeği vermedi. Henüz değil. Ama yalan da söylemedi. "Karar senin de oğlum. Ben yalnızca senin vicdanının konuşmasına izin verdim. Kimse onu bastırmasın diye." Bu cevap tam bir gerçek değildi ama tam bir yalan da değildi. Handan bu ince çizgide durmayı seçti. Oğlunun kararının kendi iradesi olduğuna inanmasını istiyordu. Çünkü buna gerçekten inanıyordu. En azından bir bölümüyle. Ahmet çorbasından bir kaşık aldı ama yemedi. Kaşığı elinde tuttu. Gözlerini masaya dikti. "Kara Davut, dün bana bir şey daha söyledi anne," dedi sesi tereddütlü. "Dedi ki, sen bu kararı savunurken aslında kendi gücünü koruyorsun. Benim değil, senin gücünü." Handan'ın içi sıkıştı ama sesini sakin tuttu. "Sence doğru mu bu?" Ahmet uzun bir süre düşündü. Gözlerini annesinin yüzüne dikerek sanki orada bir cevap arıyormuş gibi. "Bilmiyorum," dedi sonunda. "Ama biliyorum ki sen benim için çok şey yaptın hep. Belki bu da onlardan biridir. Belki de değildir. Yalnızca emin olmak istiyorum." "Emin olman gereken tek şey," dedi Handan sesi titremeden, "kendi vicdanının ne dediği. Benim gücümün değil." Ahmet uzun bir sessizlikten sonra elini masanın üzerinden annesine uzattı. Bu çocukluğundan kalan bir hareket değildi. Daha büyük, daha bilinçli bir dokunuştu. "Sana inanıyorum anne," dedi. "Kararımı koruyacağım." Handan'ın boğazı düğümlendi ama ağlamadı. Yalnızca oğlunun elini sıktı, sıkıca. Ama tam o an Ahmet başka bir şey sordu. Sesi bu kez daha tedirgin. "Anne, bunu neden bu kadar önemsiyorsun? Mustafa senin öz oğlun değil. Neden bu kadar savaşıyorsun onun için?" Handan bir an duraksadı. Cevap çok basit ve çok karmaşıktı aynı anda. "Çünkü," dedi sonunda, "bir anne olmak yalnızca doğurduğun çocuğa ait olmak değildir oğlum. Koruyabildiğin her çocuğa aittir." Ahmet bu cevabı bir süre düşündü. Sonra başını salladı. Ama gözlerinde hala küçük bir soru işareti kalmıştı. Tam olarak kaybolmayan bir soru işareti. O gece Handan yatağına uzandığında aylardır ilk kez hafif bir rahatlama hissetti. Ama bu rahatlamanın içinde bile oğlunun son sorusu yankılanıyordu. Bir şey tam olarak çözülmemişti. Yalnızca ertelenmişti. Bir hafta sonra sarayın dışından bir haber geldi. Uzak bir taşra kasabasında küçük bir kalkışma olmuştu. Kalkışmacılar meşru şehzadenin adını kullanmışlardı. Mustafa'nın adını. Haber kendisi kadar önemsiz de olsa saraya hızla yayıldı, çarpıtılarak büyüdü. Kara Davut Paşa bu fırsatı hiç kaçırmadı. O gün Ahmet'in huzuruna girdi, Handan'ın haberi olmadan. Anlattıklarını Handan ancak sonradan parça parça öğrenebildi. Kara Davut bu küçük kalkışmayı
kafesteki şehzadenin varlığının bizzat bir tehlike kaynağı olduğunun kanıtı olarak sunmuştu. Görüyorsunuz padişahım, onun adı bile bir isyan başlatmaya yetiyor. Yaşadığı sürece bu tehlike hiç bitmeyecek. Akşam Ahmet annesinin dairesine geldi. Yüzü soluktu. Gözlerinde Handan'ın daha önce hiç görmediği bir yorgunluk vardı. "Anne," dedi oturmadan, sesi çok alçak. "Belki de yanıldık." Bu cümle Handan'ın içinde bir şeyi paramparça etti. Bir an hiçbir şey söyleyemedi. Elindeki fincanı masaya bırakırken porselenin tahtaya değişi odanın sessizliğinde beklenenden çok daha yüksek çıktı. Handan kendi elinin titrediğini fark etti. İlk kez bu kadar açık. Parmaklarını hızla, oğlu görmeden eteğinin kumaşına gizledi. "Ne demek istiyorsun?" diye sordu sonunda. Sesi zorlukla çıkıyordu. "Kara Davut haklı olabilir," dedi Ahmet, gözlerini annesinden kaçırarak. "Belki Mustafa yaşadığı sürece sarayın hiçbir zaman gerçek huzuru olmayacak. Belki merhametim, devletimin güvenliğini tehlikeye atıyor." Sesi bu son cümleyi söylerken kırıldı. Çocukluğunun son izlerine geri döner gibi oldu bir an. Elleri dizlerinin üzerinde birbirine sıkıca kenetlenmişti. Parmak eklemleri beyazlaşmıştı sıkılıktan. "Ahmet," Handan'ın sesi titredi. İlk kez bu kadar açık bir şekilde. "Sen bu kararı kendi vicdanınla verdin." Sesi bu cümleyi söylerken hafifçe yükseldi. Sonra yeniden düzelip sakinleşti. "Belki de vicdanım yanlıştı." Ahmet'in sesi kırıldı. Bir çocuk sesine geri döndü bir an için. "Belki de ben henüz bu kararları verecek kadar büyük değilim." Handan oğluna yaklaşmak istedi ama Ahmet bir adım geriledi, kendini kapatarak. Bu geri çekiliş fiziksel olarak küçük bir hareketti, yalnızca bir adım. Ama Handan'ın kalbinde çok daha büyük bir mesafe gibi hissedildi. "Bana zaman ver anne," dedi. "Düşünmem gerekiyor." Çıktı, kapıyı arkasından yavaşça kapatarak. Bu öfkeli bir kapanış değildi ama Handan'ın kalbinde B1'deki o başka kapının sesini yeniden uyandıran bir sessizlikti. Handan odasında tek başına kaldı. Bir süre kıpırdayamadı. Aylarca süren çabası tek bir haberle, tek bir korkuyla sarsılmıştı. Düşmanı hiçbir zaman dışarıda değildi. Kendi oğlunun kalbinin en kırılgan köşesindeydi. Uzun bir süre kıpırdamadan kaldı. Sonra yavaşça dizlerinin üzerine çöktü. Tıpkı gençliğinde dua ederken yaptığı gibi. Ama bu kez dua etmiyordu. Yalnızca nefes almaya çalışıyordu. Göğsü sıkışmış, boğazı düğümlenmişti. Bir hizmetçi kız kapının aralığından seslendi. Handan'ın bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordu. Handan sesini toparlamaya çalışarak "Hayır," dedi. "Yalnız kalmak istiyorum." Kız gitti. Adımları uzaklaşırken o da yeniden o ağır sessizliğe döndü. Bu hikayenin en karanlık anıydı. Handan ilk kez kaybedebileceğini gerçekten hissetti. Ve bu hissin ağırlığı şimdiye kadar taşıdığı hiçbir yükle kıyaslanamayacak kadar büyüktü. O geceden sonra Handan kendini eskisi gibi hissetmedi. İlk başta küçük şeylerdi. Bir baş dönmesi, bir yorgunluk, sabahları kalkarken beklenenden uzun süren bir ağırlık. Handan bunları görmezden geldi, önemsemedi. Şimdi hastalanmaya vakti yoktu. Ama bir sabah kalkarken sendeledi. Elini duvara dayamak zorunda kaldı. Nefesi kesik kesikti. Bir hizmetkar yanına koştu. "Sultanım, iyi misiniz?" "İyiyim," dedi Handan sesi titreyerek. "Yalnızca ayağım takıldı." Hizmetkarın elini nazikçe iterek doğruldu. Kaftanını düzeltti. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalıştı. Ama bacaklarındaki zayıflık hemen geri gelmedi. Ama iyi değildi. Biliyordu bunu. Bedeni aylardır taşıdığı gerginliğin, uykusuzluğun, sürekli tetikte olmanın bedelini ödüyordu şimdi. Aynaya baktığında gözlerinin altındaki morlukları fark etti. Daha önce hiç bu kadar derin olmamıştı. Elini yanağına götürdü. Teninin her zamankinden daha soluk olduğunu hissetti. Bir an için genç bir kadın olarak bu sarayda ilk kez aynaya baktığı günü hatırladı. O zaman da bir yabancı gibi hissetmişti kendine ama farklı bir nedenle. Öğleden sonra Servikalfa kısa bir ziyarete geldi. Mustafa'nın günlük durumunu bildirmek için. Handan onu dinlerken bir öksürük tuttu.
Uzun ve derinden gelen bir öksürük. Servi'nin yüzü endişeyle doldu. "Sultanım, hekim çağırayım mı?" "Gerek yok." "Ama gerek yok dedim." Handan'ın sesi sertti ama hemen ardından yumuşadı. "Özür dilerim Servi. Yalnızca yorgunum." Servi Handan'ın kapıya doğru yürüyüşünü izledi. Her zamanki dik, kararlı adımlar değildi bunlar. Handan kapının önünde durdu, tıpkı B1'de yaptığı gibi. Ama bu kez içeri girmemeyi seçmiyordu. Giremiyordu. Bacakları birkaç adım daha atmaya isteksizdi. Bu fark Handan'ın kendisi için bile korkutucuydu. Elini kapı çerçevesine dayadı, bir süre öylece durdu nefesini toplarken. Aynı gün kısa bir pencerede Servi Kalfa'nın gözünden Mustafa'nın hali gösterildi. Genç şehzade penceresinin önünde oturuyor, uzaktaki bir kuşu izliyordu. Yüzünde ne mutluluk ne üzüntü, yalnızca bir bekleyiş vardı. Kimse ona ne olacağını söylememişti. Günlerini, saatlerini sayarak geçiriyordu. Dışarıdaki fırtınadan tamamen habersiz. Servi bu pencereyi Handan'a anlatırken sesi hafifçe titredi. "Ona kuşun adını sordum sultanım." Güldü. Uzun zamandır ilk kez güldüğünü fark ettim. Bu küçük ayrıntı Handan'ın gözlerini doldurdu. Bir çocuğun gülümsemesi bu kadar küçük bir şeyden gelebiliyorsa belki de kaybedilecek çok daha büyük bir şey vardı ortada. Yalnızca bir hayat değil, o hayatın içindeki küçük, kırılgan neşe anları. İki farklı çöküş aynı anda ilerliyordu. Biri saraya görünen güçlü bir kadının bedeninde, diğeri kimsenin göremediği bir çocuğun sessiz sabrında. Akşam Handan aynaya baktı uzun süre. Yüzündeki çizgiler her zamankinden daha derin görünüyordu. Elini yanağına götürdü. Kendi teninin soğukluğunu hissetti. Zamanı azalıyordu. Bunu artık göz ardı edemezdi. Bu farkındalık garip bir şekilde onu daha da kararlı yaptı. Eğer zamanı sınırlıysa kalanını boşa harcayamazdı. Kararın kalıcı olması için artık yalnızca sabırlı olmak yetmiyordu. Harekete geçmesi gerekiyordu, hem de hızlı. Gece yarısına doğru hizmetçilerinden birine hekim çağırmadan önce sabaha beklemesini söyledi. Kimsenin telaşa kapılmasını istemiyordu henüz. Yatağına uzandığında tavana baktı uzun süre. Düşünceleri geçmişle gelecek arasında durmadan gidip geliyordu. Bir yandan Ahmet'in çocukluğunu hatırlıyordu. Küçük elleriyle onun eteğine yapıştığı günleri. Bir yandan da henüz gelmemiş bir günü, kendisinin artık orada olmadığı bir günü hayal etmeye çalışıyordu. Bu hayal hem korkutucu hem de tuhaf bir şekilde sakinleştiriciydi. 2 gün sonra Handan Ahmet'i yeniden çağırdı. Bu kez sesi eskisinden farklıydı. İçinde bir aciliyet vardı. Oğlunun hemen fark ettiği bir aciliyet. "Anne," dedi Ahmet içeri girer girmez. "İyi misin? Hizmetkarlar senin hasta olduğunu söylüyor." "Otur," dedi Handan, sesi yumuşak ama kesin. "Sana bir şey anlatacağım ve bunu bir kez anlatacağım." Ahmet oturdu. Gözlerinde bir tedirginlik vardı. Handan elini göğsüne götürdü, sanki söyleyeceği sözlerin ağırlığını orada fiziksel olarak hissediyormuş gibi. Dışarıda ikindi ezanının son yankıları sönüyordu. O da o sesin bıraktığı sessizlikle daha da ağırlaşmış gibiydi. "Sana yalan söylemedim Ahmet. Ama sana her şeyi de söylemedim." "Ne demek istiyorsun?" "Kardeşinin hayatta kalması kararını sen verdin, evet. Ama bu kararı vermen için aylarca sessizce çalıştım. Doğrudan sana söylemedim çünkü senin kendi vicdanınmış gibi hissetmeni istedim. Çünkü bir kararın gücü kendi olduğuna inandığın zaman gelir." Ahmet'in yüzü değişti. Şaşkınlıktan yavaş yavaş bir başka duyguya geçti. Handan bunun ne olduğunu henüz kestiremiyordu. "Nasıl yaptın bunu?" diye sordu Ahmet, sesi çok alçak. "Küçük sözlerle, küçük sorularla. Seni bir yöne itmedim oğlum. Yalnızca senin zaten içinde olan merhameti kimse bastıramadan konuşmasına izin verdim." Ahmet uzun bir süre sessiz kaldı, gözlerini annesinden ayırmadan. Handan bu sessizlikte oğlunun öfkelenip öfkelenmeyeceğini, güvenini tamamen kaybedip kaybetmeyeceğini bilemedi. Sesi hafifçe titredi ama devam etti. "Bunu sana şimdi söylüyorum," dedi Handan. "Çünkü zamanım azalıyor oğlum. Ve bu kararın benim değil, senin kararın olarak kalması gerekiyor. Ben olmadığımda da." "Zamanın mı azalıyor?" Ahmet'in sesi bu kez korkuyla doldu. "Anne, ne demek istiyorsun?"
Handan ilk kez gerçeği tam olarak söylemedi ama inkar da etmedi. Hepimizin zamanı azalır oğlum. Ben yalnızca bunu senin bilmeni istedim biraz daha erken. Ahmet'in gözleri doldu ama ağlamadı. Elini annesinin elinin üzerine koydu sıkıca. Bana neden söylemedin bunu daha önce? Çünkü korkaktım, dedi Handan sesi kırılarak. İlk kez bu kadar açık bir kırılganlıkla. Elleri kucağında hafifçe titriyordu. Senin güvenini kaybetmekten korktum. Ama şimdi anladım ki gerçeği saklamak güveni korumuyor, yalnızca erteliyor. Ahmet ayağa kalktı, pencereye yürüdü, sırtı annesine dönük. Bir süre öylece durdu, dışarıyı izler gibi yaptı ama gözleri hiçbir şeye odaklanmamıştı. Handan oğlunun omuzlarındaki gerginliği görebiliyordu, ince kaftanının altından bile. "Bana kızgın mısın?" diye sordu Handan, sesi çok alçak. Ahmet dönmeden cevap verdi. "Bilmiyorum, belki. Ama daha çok şaşkınım. Sen hep bana her şeyi açıkça söylediğini sanırdım." "Her şeyi söyledim oğlum. Yalnızca zamanlamayı ben seçtim." Ahmet sonunda döndü, yüzünde artık öfke değil, yorgun bir kabullenme vardı. "Bu bile," dedi hafif bir gülümsemeyle. "Senin nasıl biri olduğunu gösteriyor anne. Her şeyi kontrol etmeye ihtiyacın." Bu söz bir suçlama gibi başlasa da sonunda neredeyse bir şefkate dönüştü. Ahmet uzun bir süre hiçbir şey söylemedi. Yüzünde öfke ile şefkat arasında bir yerde duran bir ifade vardı. "Şimdi ne olacak?" diye sordu sonunda. Sesi hem çocuksu hem de garip bir şekilde yetişkin. Handan cevap vermedi. Hemen değil. Yalnızca oğlunun elini tuttu sıkıca. Cevap, Ahmet'in kendi içinde bulması gereken bir şeydi artık. Ahmet o geceyi annesinin dairesinde, sessizce, tek başına bir köşede oturarak geçirdi. Handan onu rahatsız etmedi. Yalnızca uzaktan izledi. Oğlunun kendi kararını kendi zamanında bulmasını bekledi. Sabah olduğunda Ahmet ayağa kalktı. Yüzünde Handan'ın daha önce hiç görmediği bir kararlılık vardı. Çocukluğunun son izleri o gece bir yerlerde geride kalmış gibiydi. "Divanı topla," dedi Ahmet, sesi net, hiç titremeden. Bu emri kime verdiğini bile düşünmeden söylemişti ama sesindeki otorite orada bulunan herkesi harekete geçirdi. Öğleye doğru divan salonu doldu. Kara Davut Paşa her zamanki yerinde sakin görünmeye çalışıyordu ama gözlerindeki dikkat bir şeylerin değiştiğini sezdiğini gösteriyordu. Ahmet tahtının önünde durdu. Omuzları geriye çekiliydi, çenesi hafifçe kalkık. Babasının portrelerinde gördüğü bir duruşu ilk kez kendi bedeninde hissediyordu. Sesi yükselmedi ama her kelime salonun her köşesine ulaştı. "Kardeşim Mustafa'nın hayatta kalması," dedi. "Bir zayıflık değildir. Benim kararımdır. De bu karar bugünden itibaren hiçbir tartışmaya açık değildir." Kara Davut bir adım öne çıktı. Ağzını açtı itiraz etmek için. Ama Ahmet onu durdurdu elini kaldırarak. "Paşa Hazretleri," dedi. Sesi hala sakin ama artık hiç yumuşak değildi. "Sizin sadakatinize değer veriyorum. Ama bu konuda bir daha sesinizi yükseltmenizi istemiyorum. Bu, babamın oğlu olarak değil, bu devletin padişahı olarak verdiğim bir karardır." Salon sessizdi. Kara Davut'un yüzünde ilk kez gerçek bir geri çekilme belirdi. Omuzları hafifçe düştü, elleri önünde birleşti. Her zamanki kararlı duruşu bir anlığına kayboldu. Eğildi, yavaşça. "Emredersiniz padişahım." Divan üyeleri arasında hafif bir hareketlenme oldu. Birkaçı gözlerini genç padişaha hayranlık dolu bir dikkatle çevirdi. Bu, sarayın yalnızca bir tartışmanın sonucunu değil, bir gücün el değiştirdiğini gördüğü bir andı. Bu iki kelime, aylarca süren mücadelenin bir dönüm noktasıydı. Kara Davut artık açıkça karşı duramayacaktı. En azından doğrudan padişahın kendisine karşı değil. Salonun uzak köşesinde birkaç genç katip bu sahneyi büyük bir dikkatle izlemişti. Aralarında fısıldaşarak bugünün olayını uzun yıllar hatırlayacaklarını çoktan hissediyorlardı. Bir hükümdarın ilk kez kendi sesiyle konuştuğu gün sarayda uzun süre konuşulacaktı. Handan salonun kenarından, perdenin arkasından bu sahneyi izledi. Tıpkı B5'te yaptığı gibi. Ama bu kez duygu tamamen farklıydı. Oğlu artık onun gölgesinde konuşmuyordu. Kendi sesiyle, kendi otoritesiyle konuşuyordu.
Bu, Handan için hem büyük bir gurur hem de garip bir kayıp hissiydi. Oğlu artık ona bu kadar ihtiyaç duymuyordu. En azından eskisi gibi değil. Perdenin arkasında tek başına bir süre daha kaldı. Salonun boşalışını, ayak seslerinin uzaklaşmasını dinledi. Elini perdenin kumaşına dayadı. İpeksi dokusunu parmaklarının arasında hissetti. Gözlerinden bir damla yaş süzüldü. Sildi hemen kimse görmeden. Bu hem sevinç hem hüzün gözyaşıydı. Bir annenin çocuğunun büyüdüğünü gördüğü an her zaman ikisini birden taşır. Divan dağıldıktan sonra Ahmet annesini buldu koridorda. Yaklaştı. Sesi bu kez yeniden yumuşamıştı. Biraz da yorgun. "Bunu senin için yapmadım anne," dedi. "Kendim için yaptım. Ama sen olmasaydın bunu yapabileceğimi hiç bilemezdim." Handan oğlunun elini tuttu. Sesi titredi. "Bu yeterli oğlum. Fazlasıyla yeterli." Ahmet annesine son bir kez baktı. Sonra divanın diğer işleriyle ilgilenmek için uzaklaştı. Artık bir çocuk gibi değil, bir hükümdar gibi yürüyordu. Adımları düz ve kararlı, arkasına bakmadan. Birkaç gün sonra Handan Bilal Ağa'yı çağırttı. Son kez, resmi olmayan bir görüşme için. "Biliyorum ne olduğunu," dedi Handan, dolaylı hiçbir söz kullanmadan. "Bana neden bu kadar sadık olduğunu biliyorum." Bilal Ağa'nın yüzü gerildi. Bir açıklama yapmaya hazırlanır gibi oldu. Ama Handan devam etti. "Ve bu benim için sorun değil. Herkesin bir nedeni var Bilal Ağa. Seninki en azından dürüsttü." Bilal Ağa bir süre sessiz kaldı. Sonra eğildi, derin bir saygıyla. "Size hizmet etmeye devam edeceğim sultanım. Ne sebeple başladıysa başlasın. Artık gerçek." Handan başını salladı. Bu tam bir güven değildi ama işlevsel bir ittifaktı. Ve sarayda bazen bu saf bir sadakatten daha değerliydi. Bilal Ağa odadan çıkmadan önce durdu. Bir şey daha eklemek ister gibi göründü. Sonra vazgeçti. Yalnızca eğildi. Bir kez daha, biraz daha derin. Ve bu eğilişte Handan ilk kez hesaptan çok gerçek bir minnettarlık gördü. Öğleden sonra Ferahnaz Kahya kadını çağırttı. Ferahnaz içeri girdiğinde yüzünde bir hazırlık vardı. Bir ceza bekliyormuş gibi duruyordu. "Biliyorum," dedi Handan. Sesi sert değildi. "Kara Davut'un adamlarına ne söylediğini biliyorum." Ferahnaz'ın omuzları çöktü. "Sultanım, ben..." "Açıklama yapma," dedi Handan, elini hafifçe kaldırarak. "Korktun, anlıyorum." Ferahnaz'ın gözleri şaşkınlıkla doldu. Bir ceza bekliyordu, bir öfke bekliyordu. Bunu değil. "Neden bana kızmıyorsunuz?" diye sordu sesi titreyerek. Handan uzun bir süre düşündü. Cevabını dikkatle seçti. "Çünkü sen de benim gibisin Ferahnaz. Yalnızca farklı bir yol seçtin. Ben savaştım, sen sığındın. İkimiz de hayatta kalmaya çalıştık." Ferahnaz'ın gözlerinden yaşlar süzüldü. İlk kez Handan'ın önünde kontrolünü kaybederek. "Özür dilerim sultanım, gerçekten." "Biliyorum," dedi Handan. Yaklaştı, Ferahnaz'ın elini tuttu kısa bir an için. "Bundan sonra birlikte kalalım. Farklı yollardan gelmiş olsak da." Bu sahne Handan'ın kendi yolculuğunun bir özeti gibiydi. Kusurlu ittifaklar, tam olmayan sadakatler ama yine de bir arada durabilen insanlar. Ferahnaz odadan çıkmadan önce Handan'a son bir kez baktı. Gözlerinde artık korku değil, tuhaf bir minnettarlık vardı. Akşam olduğunda Handan pencereye yürüdü, dışarıya baktı. Sarayın üzerine çöken alacakaranlıkta her şey biraz daha sakin görünüyordu. Kara Davut artık açık bir tehdit değildi. Bilal Ağa'nın gerçek niyeti biliniyordu ve kabul edilmişti. Ferahnaz'ın korkusu anlaşılmış, bağışlanmıştı. Ertesi sabah Handan bahçeye çıktı. Uzun zamandır ilk kez adımları yavaştı ama kararlıydı. Bir hizmetçi ona bir sandalye getirmek istedi ama Handan reddetti. Ayakta kalmak hala kendine verdiği bir sözdü. Bahçenin bir köşesinde güller açmıştı. Mevsimin son çiçekleri. Handan birinin yanına eğildi. Kokusunu içine çekti. Yıllardır bu kadar sade bir şeye bu kadar dikkat vermemişti. Yaprakların arasından süzülen ışık elinin üzerinde ince bir desen çiziyordu. Bu sakinlik uzun sürmeyecekti biliyordu. Ama şimdilik bu anın tadını çıkarmaya izin verdi kendine.
Yalnızca bir şey kalmıştı. Kendi kaderiyle yüzleşmek. Günler geçtikçe Handan'ın bedeni daha da zayıfladı. Artık çoğu zaman yatağından kalkamıyordu. Kalktığında bile birkaç adımdan fazlasını atamıyordu. O gece hekimler odadan çıktıktan sonra Handan Ahmet'i yanına çağırdı. Sesi artık çok zayıftı ama gözleri hala net ve kararlıydı. Ahmet geldi, annesinin yatağının yanına diz çöktü. Elini tuttu, sıkıca. Sanki bırakırsa bir şey kaybolacakmış gibi. Odanın havasında ilaç kokusuyla mumun tatlı dumanı karışmıştı. Pencereden giren hafif bir esinti perdeyi usulca hareket ettiriyordu. "Anne," dedi sesi kırık. "Lütfen dayan." Handan hafifçe gülümsedi, gücünün son kırıntılarıyla. "Dayanacağım kadar dayandım oğlum. Şimdi sana bir şey soracağım ve cevabını duymam gerekiyor." "Ne istersen anne." Handan derin bir nefes aldı. Her kelimeyi büyük bir çabayla söyledi. "Bu kararın benden sonra da yaşamasını istiyorum. Yalnızca senin yaşadığın sürece değil, kalıcı olmasını istiyorum. Hiçbir zaman tek bir kişinin varlığına bağlı kalmasını istemiyorum." Ahmet'in gözlerinden yaşlar aktı, engelleyemedi. "Nasıl yapacağım bunu anne?" "Bunu bir yasa haline getir," dedi Handan. Sesi giderek zayıflıyordu ama kelimeleri hala netti. "Yazılı, resmi, senden sonraki padişahları da bağlayacak bir karar. Kardeşlerin bir daha asla yalnızca tahtın güvenliği için öldürülmesin. Kafes ölüm değil, bir bekleyiş olsun." Ahmet uzun bir süre annesine baktı. Sonra başını eğdi, alnını onun elinin üzerine koydu. "Söz veriyorum anne, bunu yapacağım. Yemin ederim." Odanın köşesinde Servik Alfa sessizce duruyordu. Konuşmuyordu, yalnızca oradaydı. Handan bir an için ona baktı. Gözlerinde bir teşekkür vardı. "Servi," dedi Handan. Sesi artık fısıltıya yakındı. "Mustafa'ya söyle. Söyle ki biri onun için savaştı. Adını vermene gerek yok. Yalnızca bilsin." Servi boğazındaki düğümü yutkunarak başını salladı. "Söyleyeceğim sultanım." Handan gözlerini kapattı bir an. Sonra yeniden açtı. Oğluna baktı. "Korkmuyorum Ahmet," dedi. Sesi tuhaf bir şekilde sakindi. "Yalnızca emin olmak istedim." Ahmet annesinin elini öptü. Alnına koydu. Gözlerini kapatarak bir an annesinin tenindeki soğukluğu hissetti. Ama bunu kendine itiraf etmek istemedi. "Eminsin anne, söz verdim." O da uzun bir süre sessiz kaldı. Yalnızca mumun cızırtısı ve uzaktan gelen çok hafif bir rüzgar sesi duyuluyordu. Handan gözlerini yarı kapalı, oğlunun elini hala tutarak sessizce yattı. Ne uyanık ne uykuda ama huzurlu. Gece ilerledikçe oda daha da sessizleşti. Ahmet annesinin elini bırakmadı. Saatlerce sırtı ağrıyana kadar aynı pozisyonda kaldı. Diz çökmüş, başı annesinin yatağına yakın. Bir ara Handan gözlerini araladı. Oğluna baktı. Çok hafif bir sesle konuştu. "Beni hatırla Ahmet. Ama beni hatırlarken üzülme. Ben bu gece huzurluyum." Ahmet cevap veremedi. Yalnızca başını salladı. Annesinin elini dudaklarına götürdü. Orada tuttu uzun bir süre. Dışarıda sarayın üzerine yıldızlar çökmüştü. Sessiz ve uzak. Bir baykuş sesi çok uzaktan gecenin sessizliğini kısa bir an böldü. Sonra yeniden her şey durgunlaştı. Servik Alfa köşesinde gözyaşlarını sessizce sildi. O gece kimseye anlatmayacağı bir şeyi taşımaya başlamıştı bile. Bu odanın, bu son konuşmanın gerçek ağırlığını. Handan Sultan, 1605 yılında hastalığının ilerleyen haftalarında hayata gözlerini yumdu. Saray kısa bir yas tuttu. Resmi törenler yapıldı, dualar okundu. Ama Handan'ın gerçek mirası hiçbir törende anılmayan bir yerde yaşamaya devam etti. Kafesin kapısının bir daha hiç ölüm için açılmamasında. Ahmet annesinin öldüğü geceden birkaç ay sonra verdiği sözü tuttu. Kardeş katli geleneği resmi olarak bir daha eski haline dönmedi. Kafes bundan sonra sarayın kalıcı bir kurumu haline geldi. Şehzadeler artık öldürülmek yerine bu sistemde yaşatıldı. Mustafa kafeste kardeşinin hükümdarlığı boyunca yaşamaya devam etti. Bir gün yıllar sonra
Kendisi de tahta çıkacaktı, kısa bir süre için. Ama bu başka bir hikayenin konusuydu. O gece önemli olan tek şey onun hayatta olmasıydı. Servi yıllar boyunca kimseye Handan'ın son gecesini anlatmadı. Mustafa'ya yalnızca "Biri senin için savaştı," demişti. Tıpkı Handan'ın istediği gibi. Adını hiç vermedi. Bu sessizlik Servi'nin kendi bedeliydi. Bir sırrı, kimsenin tam bilemeyeceği bir gerçeği tek başına taşımanın bedeli. Ahmet yıllarca annesinin öğrettiği o sabrı kendi yöntemi olarak taşıdı. Kararlarını gürültüyle değil, sessiz bir kararlılıkla aldı. Bazı geceler kendi çocuklarına annesinin hiç anlatmadığı bir hikayeyi anlattığını fark etti. Bir kadının hiçbir ödül beklemeden yalnızca doğru olduğuna inandığı için savaştığı bir hikaye. Kara Davut Paşa zamanla sarayın gölgesinde kalan bir isim haline geldi. Ne tam bir düşman, ne tam bir dost. Yalnızca geçmişte kalan bir mücadelenin parçası. Mustafa yıllar sonra bir gün Servi Kalfa'ya, artık yaşlanmış bir kadına, hala aynı soruyu sordu. Beni kim hatırlıyordu Servi? O yıllarda kimse benim adımı anmazken. Servi sözünü tuttu, adı vermedi. Yalnızca gülümsedi. Biri, dedi. Biri her zaman hatırlıyordu şehzadem. Mustafa bu cevaba inandı. Tam olarak kimin olduğunu hiç öğrenmese de. Belki de öğrenmemesi gerekiyordu. Handan'ın son isteği buydu zaten. Yıllar sonra bir akşam Ahmet annesinin eski dairesinin önünden geçerken durdu. Kapı artık kimsenin kullanmadığı bir odaya açılıyordu. Ama Ahmet bir an için orada durup içeri baktı. Oda boştu. Ama Ahmet'in zihninde annesinin orada sessizce bir kapının önünde durduğu görüntüsü hala canlıydı. O an gerçekten anladı. Annesinin verdiği mücadele yalnızca bir kardeşi kurtarmak değildi. Bir sarayın gücün yalnızca kan üzerinden değil, vicdan üzerinden de tanımlanabileceğini öğrenmesiydi. Elini kapının soğuk tahtasına dayadı. Tıpkı annesinin yıllar önce yaptığı gibi. İçeri girmedi. Yalnızca bir süre orada durdu, sessizce. Peki bu gerçekten bir merhamet miydi? Yoksa bir annenin hesaplı zaferi miydi? Belki ikisi de doğruydu. Belki bir anne oğlunu korurken aynı zamanda ona en büyük dersi de vermişti. Gerçek güç kimseyi öldürmeden de kalıcı olabilir. Sonuç hangi niyetten doğduğundan bağımsız olarak kalıcıydı. Bir hayat kurtulmuştu. Bir gelenek kırılmıştı. Ve bir annenin sessiz mücadelesi göremediği bir geleceğe gerçekten ulaşmıştı. Sarayın taş koridorlarında yıllar geçtikçe Handan Sultan'ın adı giderek daha az anıldı. Tarih kitapları onu yalnızca birkaç satırla geçti. Oğlunun ve torunlarının hikayelerinin gölgesinde kaldı. Ama her kafes kapısı kapandığında, her şehzade öldürülmek yerine yaşatıldığında, orada görünmeyen bir imza vardı. Bir kadının kimsenin tam bilmediği, aylarca süren sessiz emeğinin izi. Saatler ilerledikçe oda daha da sessizleşti. Ahmet hala annesinin elini tutuyordu. Dizleri artık uyuşmuştu ama fark etmiyordu. Servi Kalfa köşesinde durdu. Ne çıktı ne yaklaştı. Yalnızca orada gece boyunca bir gölge gibi bekledi. Mum tabanına kadar erimişti. Alevi artık ince bir iplik gibi titriyor, duvara vuran gölgesi de eskisi kadar geniş değildi. Öd ağacının kokusu odanın havasına iyice sinmişti. Yıllardır bu odada yanan aynı tütsü bu gece de aynı sabırla yanıyordu. Pencereden giren esinti perdeyi usulca kaldırdı, sonra bıraktı. Dışarıda, sarayın taş avlusunda gecenin son saatlerine özgü bir sessizlik vardı. Handan'ın nefesi yavaşlamıştı. Ahmet her nefes arasında biraz daha uzun bekliyordu. Ama annesinin göğsü hala çok hafif de olsa kalkıp iniyordu. Elinin sıcaklığı henüz azalmıyordu. Ahmet bunu tutmaya devam etti. Sanki bu sıcaklığı kendi eliyle koruyabilirmiş gibi. Bir an Handan'ın göz kapakları hafifçe titredi. Ahmet öne eğildi. "Anne." Ses gelmedi. Yalnızca parmakları Ahmet'in elinin içinde çok hafif bir baskıyla karşılık verdi. Bir kelime değil, bir dokunuş. Zihni artık kelimelere ihtiyaç duymuyordu. Yıllarca kapıların önünde durmuş, kapıya uzanan elini her seferinde geri çekmiş bir kadındı o. Bu gece ilk kez hiçbir kapıya gitmesi gerekmiyordu. Kapı bu kez ona geliyordu. Aklından geçenler artık sahne değildi.
Yalnızca birer görüntüydü. Koridorun taşı ayağının altında hala soğuktu sanki. Kafesin ağır kapısı tahtayla demirin birleştiği o gıcırtıyla bir kez daha kapanıyordu. Ama bu sefer arkasında bir ölüm değil, bir hayat vardı. Mustafa'nın o kapının ardında hala nefes aldığını biliyordu. Bunu birinin ona söylemesine gerek yoktu artık. Bu bilgi bedeninin bir parçası gibi taşınıyordu. Ahmet'in sözü kulağında hala duruyordu. "Söz veriyorum anne." Bu sözün kendisinden sonra da yaşayacağını biliyordu. Bir yasa haline gelecekti. Adı anılmayan bir kadının aylarca süren sabrı, resmi bir kağıda dökülmeden önce bir oğlun vicdanına yazılmıştı. Servi Kalfa'ya söylediği son cümlede aklından geçti. "Söyle ki biri onun için savaştı. Adını vermene gerek yok." Bu bütün hayatının özeti gibiydi aslında. Adı anılmadan yapılan bir mücadele. Yalnızca sonucuyla var olan bir emek. Dışarıda çok uzaktan bir horoz sesi duyuldu. Hala erken, hala belli belirsiz. Sabaha daha vardı ama gece artık kendi ağırlığını kaybetmeye başlamıştı. Handan bu sesi duydu ya da duyduğunu sandı. Artık hangisinin gerçek olduğunu ayırt etmek önemli değildi. Kaftanının kumaşı teminin altında hala tanıdık bir ağırlık taşıyordu. Yıllarca bu ağırlığı bir zırh gibi giymişti. Bu gece ilk kez yalnızca bir kumaş gibi hissetti onu. Hafif ve yumuşak. Ahmet, annesinin elini bırakmadan alnını bir kez daha onun eline değdirdi. Konuşmadı. Konuşacak bir şey kalmamıştı. Her şey günler önce bu odada iki insan arasında zaten söylenmişti. Servi Kafa köşesinden bir adım yaklaştı, sonra durdu. Bu onun görevi değildi. Bu an yalnızca bir anneye ve bir oğula aitti. Yine de sessizce gözlerini kapatıp kısa bir dua fısıldadı. Kimsenin duyamayacağı kadar alçak sesle. Handan'ın zihninde son bir görüntü daha belirdi. Yıllar önce çok genç bir kadınken ilk kez bir kapının önünde beklediği an. O zaman da korkmuştu. O zaman da eli titremişti. Ama bu gece korkusu yoktu. Yalnızca bir sükûnet vardı. Uzun bir yolun sonunda gelen, hak edilmiş bir sükûnet. Nefesi bir kez daha, biraz daha yavaşladı. Ahmet bunu hissetti. Elini biraz daha sıktı. Ama artık onu geride tutmuyordu. Yalnızca eşlik ediyordu. Pencereden giren ışık hala karanlıktı. Ama artık o katı gece karanlığı değildi. Ufukta çok hafif, neredeyse fark edilmez bir griye dönüşme başlamıştı. Oda mumun son ışığıyla ve bu belli belirsiz gri ışıkla ikisinin arasında bir yerde asılı kaldı. Handan Sultan'ın son düşüncesi bir korku değildi. Bir pişmanlık da değildi. Yalnızca bir çocuğun artık kendi ayakları üzerinde duracağına dair sessiz bir güvendi. Ve bir başka çocuğun bir kafesin ardında da olsa yaşayacağına dair bir kesinlikti. Nefesi durduğunda o da bunu hemen fark etmedi. Mumun alevi hala titriyordu. Perde hala hafifçe hareket ediyordu. Servi Kalfa hala köşesinde duruyordu. Yalnızca Ahmet, elindeki sıcaklığın çok yavaş, neredeyse fark edilmeyecek kadar yavaş değiştiğini hissetti. Başını annesinin eline yasladı. Uzun bir süre öyle kaldı. Ne ağladı, ne konuştu. Servi Kalfa bu kez yaklaşmadı. Yalnızca kapıya doğru döndü. Gecenin geri kalanını dışarıda sessizce beklemeye karar verdi. Sarayın üzerine yavaşça sabah çökmeye başladı. Avludan ilk ezan sesi yükseldiğinde oda hala aynı sessizlikteydi. Yalnızca ışık değişmişti. Gri biraz daha açılmış, gecenin ağırlığı biraz daha hafiflemişti. Koridorlarda henüz kimse haberi almamıştı. Nöbetçiler yerlerindeydi. Sabah görevlileri her zamanki gibi işlerine başlamak üzereydi. Saray birkaç saat daha kendi olağan sabahını yaşamaya devam edecekti. Handan'ın son gecesinin ağırlığını henüz taşımadan. Ama kafesin kapısı o sabahta önceki bütün sabahlar gibi kapalı ve sağlam duruyordu. İçeride Mustafa uyuyordu, güvende. Dışarıda bir annenin aylarca süren sessiz emeği artık kimsenin durduramayacağı bir gerçekliğe dönüşmüştü bile. Handan Sultan'ın hikayesi burada bitiyor. Ama bıraktığı iz sarayın taşlarında yıllarca sürdü. Eğer bu gece bu hikaye sana eşlik ettiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Yorumlara
Hangi şehirden, hangi ülkeden, saat kaçta ve ne yaparken izlediğini yazabilirsin. Seni okumayı çok isterim. Şimdi gözlerin ağırlaştıysa seni kanalın diğer Osmanlı hikayelerine bırakıyorum. İyi geceler.